kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin ve muhteşem bir Bodrum gününde ülkemizin en değerli otelcilik markalarından birisi olan Rixos Oteller grubunun Bodrum'da premium konsepte hizmet veren Rixos Premium Bodrum tesisindeyim. Evet, bir anda arkamı dönünce ben de sizin gibi düşünüyorum. Muhteşem görünüyor ve birazdan Rixos Premium Bodrum'la ilgili görüntüler ve bilgiler içeren bir sunumla sizlerin tatil seçiminde katkı sağlamaya gayret edeceğim. Ama önce otelin birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Burası butik 5 yıldız niteliğini tam olarak yansıtan bir tesis özelliğine sahip. Daha önceki yıllarda Rixos Premium Bodrum'a gelen misafirlerimiz belki hatırlayacaklardır. 350 civarında odaya sahipti. Ancak şu anda bulunduğu dev arazide, üstelik bu arazide kendi adası bile var, sadece 186 odayla hizmet veriyor. Yani oda sayısını hemen hemen yarı yarıya düşürdü. Bu şekilde kişiye özel hizmet, ayrıcalıklı hizmet özelliğini zirveye çıkardı Rixos Premium Bodrum. Bunun dışında yine daha önce gelen misafirlerimiz hatırlayacaklardır. Otele geldiklerinde hissedeceklerdir ve göreceklerdir ki resepsiyon ve lobi alanından başlamak üzere birçok genel alanında ve birçok odasında tamamen yenilenen bir konsept onları bekliyor olacak. Özellikle doğayla bütünleşmiş zeytin ağaçlarıyla, ki tesisin arazisi içerisinde asırlık zeytin ağaçları var. Onlardan esinlenerek bir konsept tasarım ortaya çıkarılmış. Günümüzün modern mimarisi Bodrum'un yalın ve bohem mimarisiyle birleştirilerek çok konforlu ve lüks odalar sizlerin tatilinizi ayrıcalıklı bir şekilde geçirmenizi sağlayacak. Tabii ki premium konseptteki sunumlarıyla da sizin tatilinizi yine unutulmayacak bir anıya çevirecek özelliklere sahip Rixos Premium Bodrum. Ben lafı çok daha fazla uzatmadan tesisin özelliklerini görüntüler ve bilgiler eşliğinde paylaşmaya başlıyorum. Ve sizlerin de rezervasyonlarınızı, Rixos Premium Bodrum rezervasyonlarınızı memnuniyetle beklediğimizi, tatil ekibi olarak bütün çalışmaları bu amaçla gerçekleştirdiğimizi, EST sorunu yetkili satış ajansısı olarak bu rezervasyonlarınızı, takdir hakkınızı tatilden yana kullanmanızı önemli rica ediyorum ve Rixos Premium Bodrum keşfimize başlıyorum. Buyurun. Ve efendim Rixos Premium Bodrum'u keşfetmeye başlıyoruz. Giriş kapısından sonra hani lobi resepsiyon diyerek başlıyoruz ya genelde otelleri keşfetmeye. Rixos Premium Bodrum'da böyle yapmayacağım çünkü burası Türkiye'nin en özel tesislerinden bir tanesi. Özellikle coğrafi konum olarak ve sahip olduğu bu ada itibariyle Türkiye'de adası olan tek otel burası ve ben de tesisi keşfetmeye adasından başlamak istiyorum. Adanın özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Öncelikle Rixos Premium Bodrum'da tatil yaparken bu adaya geldiğinizde ne kadar huzurlu, ne kadar keyifli bir ortam olduğunu anlayacak ve size özel bir dinlenme alanını keşfetmiş olacaksınız. Tabii ki bu alanın çok da farklı özellikleri var. Şimdi odanızdan çıkıp bu sabah yürüyüşünüzü veya akşam yürüyüşünüzü yaparken hemen adanın girişinde kare kodlar var. Bunlardan bir tanesi adayı keşfetmeniz için, bu arada adanın ismi Kleopatra Adası olarak geçiyor. Adayla ilgili bilgileri buradaki kare koddan açıp okuyabilirsiniz. Ada haritasını gözlemleyebilirsiniz ve anıt zeytin ağaçları ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Zeytin ağaçları demişken Rixos Premium Bodrum'un bütünleştiği ve otelin genel dekorunda da zeytinlerden esinlenerek bir kullanım hazırlandığını söyleyerek başlamak istiyorum. Adanın içerisinde zeytin ağaçlarının dışında tabii çok sayıda bitki var. Özellikle şu hemen tepede görünen yoğun bitkilerin, ağaçların olduğu yerde bir koku koridoru var. Şimdi oradan da geçeceğiz. Çok keyifli bir yürüyüş alanı var, sağlı sollu ve adanın ön tarafında da bir yoga alanı var. Özellikle sabah saatlerinde orada bir yoga seansı sizin tatilinize başlarken, güne başlarken hani çakralarınızın açılması ve biraz daha böyle enerji depolayarak bu temiz havayı ve deniz havasını soluyarak tatile başlamanıza yardımcı olacaktır. Şimdi ben yavaş yavaş ilerleyeceğim. Koku koridorundan geçeceğim. Farklı bitki çeşitlerinin size yaşatacağı hissiyatı anlatmaya çalışacağım. Sonra da yoga seansından biraz görüntü ekleyerek turuma, keşfime devam edeceğim. Tabii ki adayı bitirdikten sonra da tekrar otele döneceğiz ve sahil alanından, havuz alanından da görüntüler ekleyerek Rixos Premium Bodrum'u sizlere anlatmaya, keşfinize yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Efendim şimdi Rixos Premium Bodrum'un adasında ilerliyoruz. En uç kısma kadar gideceğim demiştim. Ama bu koku koridorundan bahsetmek istedim. Şu anda sulama yapılıyor sabah erken saatler. Ama bu adada yürüyüş yaparken gün içerisinde saatin hiçbir önemi yok. Gerçekten kendinizi çok başka bir dünyada bulacaksınız. Ve şu arkamdaki koridordan geçerken de kendinizi tropik bir adada gibi hissederek birçok farklı bitki ve çiçek türünün kokusunu alacaksınız. İşte bu yüzden de buraya koku koridoru denmiş. Kısaca bahsetmek istedim. Yürüyüşüme devam ediyorum. Efendim Rixos Premium Bodrum'un adasının en büyük özelliği sizi doğayla baş başa ve kendinizi bulacağınız, huzur bulacağınız bir ortam sunması. Hani otelin adasının olmasının belki en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Sadece siz varsınız. Sabah saatlerinde bu huzurlu ortamı yoga yapmak için kullanıyor ekip arkadaşlarımız. Ve şu anda misafirlerimiz bir yoga seansına katılıyorlar. Tabii ki profesyonel bir arkadaşımız eşliğinde ve özel
müzik aletleri kullanarak diyelim bir seans gerçekleştiriyorlar. Ben biraz yavaş konuşuyorum ki şu anda ortam gerçekten çok huzurlu. Sizinle paylaşmak istedim. Şimdi yavaş yavaş sahile doğru devam edeceğim. Efendim Rixos Premium modunda adadan biraz görüntü paylaştım size ve buradaki ortamı biraz hissettirmeye çalıştım. Şimdi sahile doğru ilerliyorum. Havuz alanları ve sahilden görüntü sunacağım ama tabii ki tesisin özelliği itibariyle Kleopatra plajından da bahsetmek istiyorum. Burası Rixos Premium Bodrum bünyesindeki en güzel alanlardan bir tanesi. Ama şöyle farklı bir özelliği var. Elbette tesisin plajı tüm misafirlerin kullanımına açık. Ancak Kleopatra plajı sadece villa misafirlerin kullanımına açık. Yani size özel alanlar, daha ayrıcalıklı, daha izole alanlarda tatil yapmak istiyorsanız Rixos Premium Bodrum'da bir villa rezervasyonu yaptırabilirsiniz. Ve bu durumda hem arkamdaki Kleopatra plajını kullanma şansınız olacak hem de adanın etrafındaki pavilyonlardan kullanma şansınız olacak. Pavilyonlardan bahsetmişken bu pavilyonların villa misafirlerine ayrılmış olduğunu söyleyebilirim. Ancak eğer müsaitlik var ise ekstra ücret karşılığında siz başka bir oda tipinde konaklıyor bile olsanız pavilyonları kullanabiliyorsunuz. Ama tekrar diyeyim, villa misafirlerine bu anlamda bir ayrıcalık sunulmuş. Hem Kleopatra plajı hem de pavilyonlar onların hizmetine öncelik tanınmış. Şimdi tekrar yavaş yavaş sahile doğru ilerleyeceğim. Şu anda bir aktivite daha var. Az önce yogayı görüntüledik ama sahilde padding yapan arkadaşlar var. Hemen onları da ben görüntülemek istiyorum. Sahile doğru hızlıca ilerliyoruz. Efendim şimdi adanın yolundan, köprüden geçtikten sonra tekrar oteldeki kullanım alanlarına, tüm misafirlerin kullanıma açık olan bölüme geldik. Kleopatra plajından bahsetmiştim ama işte tüm misafirlerin kullanabildiği alan, sahil alanı burası. Şimdi bu alanda benim söyleyeceğim aslında çok fazla şey var. Birazdan daha da detay atmaya çalışacağım ama ilk söylemem gereken şey buradaki kumların doğal kum olduğu. Yani burada dökme kum yok arkadaşlar. Hani hep böyle otelleri gezerken bazen tabii ki otelin coğrafi yapısı itibariyle oteller misafirlerin denize rahat girmesi için biliyorsunuz dökme kum kullanıyorlar. Ancak Rixos Premium Bodrum'da otelin sahip olduğu kum tamamen kendi orijinal kumu. Burada dökme kum yok. Yani siz direkt doğal kumlardan yürüyerek sığ denize girebilirsiniz. Şimdi bazen yorumlarda geliyor. Ya Ersin sen oteli anlatıyorsun ama biz gittik deniz çok dalgalıydı. Ya şimdi yani denizin dalga durumu bu hani standart bir durum değil. Bakın ne kadar güzel havuz gibi bir deniz ortamı var şu anda. Bazen rüzgar oluyor, bazen hava bozuk oluyor. Deniz dalgalanabiliyor. Ya deniz bu, dalgalı olabilir. Ona benim yapacağım bir şey yok. Ama Rixos Premium Bodrum'da deniz sevenlerin böyle bir ortamda bence hani sonuna kadar deniz keyfini yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Tabii ki ileride bir iskele var, üstünde şezlonglar var. Şimdi oraya kadar yürüyeceğim ve iskelelerle görüntüler sunacağım size. Bunun dışında yine sahilde çok sayıda şezlong ve şemsiyeler var. Bu arada hemen söylemek gerekir ki görevli arkadaşlarımız misafirler gelmeden önce bütün şezlonglarda havluları bu şekilde hazır bırakıyorlar. Yani sizin plaj havlusu almak ya da bir havlu noktasına uğramak gibi falan bir derdiniz yok. Direkt şezlongunuza geliyorsunuz ve keyfinize bakıyorsunuz. Burada armut olarak isimlendirilen pavilyonlar var. Bu pavilyonlar ekstra ücretli, rezervasyonlu ve belli bir miktar ücret ödeyerek otele giriş yaparken size irtibatlaşacak asistan arkadaşımıza yazarsınız. Biz bugün pavilyon veya yarın pavilyon istiyoruz dersiniz. Onlar da sizin pavilyonlarınızı sahilde planlarlar. Belli bir ücret karşılığı bunu kullanabilirsiniz. Ama bence hani pavilyon olmak zorunda mı? Hiç de değil. Şu asırlık zeytin ağaçları var ya, altlarında çok güzel şezlongların, yani bence çok çok keyifli noktalar. Biraz görüntü aktaralım oradan. Efendim az önce sahildeyken, denizin kenarındayken bahsettiğim alan işte burasıydı. Asırlık zeytin ağaçlarının gölgesinde çok hoş şezlonglar var. Zaman zaman buraya armut minderler falan da koyuyorlar. Bu çim alanda denizin görüntüsü, şezlonglar ve zeytin ağaçları çok güzel bir bütünlük oluşturuyor. Bu arada bir kez daha tatmak istiyorum. Rixos Premium Bodrum zeytin ağaçları bütünleşmiş bir tesistir. Tesisin genel mimarisinde de içerideki dekorunda da çok sayıda zeytin ifade eden görüntüler kullanılmıştır. Zeytin yaprakları ve benzeri görüntüler kullanılmıştır. Bir de Eylül ayının sonlarında burada bir zeytin festivali düzenlenmektedir. Her sene buradaki ağaçlardan zeytin hasadı yapılarak buradaki misafirlerle beraber, o anda kalan misafirlerle beraber zeytinle ilgili küçük bir festival sunulmakta ve misafirlerin bu anlamda hem bilgilendirmeli hem de zeytin ağacının
hem önemini hem de otelin bu anlamdaki titizliğini, bu konuya verdiği duyarlılığı bir kez daha ifade etmektedirler. Ben sahil alanındaki görüntüleri paylaştım ama bitmedi. İskeleye doğru yürüyeceğim ve daha sonra hemen şurada karşıda Peoples var. Peoples'tan bahsedeceğim. Rixos'ların aslında gün içerisinde tatiliniz esnasında havuzda veya denizdeyken yiyecek içecek hizmeti almak istediğinizde fine dining konseptine hizmet veren çok önemli bir noktası. Peoples'a geçeceğim ama şimdi aklıma geldi. Havuzu göstermedik. Şimdi deniz bu kadar güzel olunca havuz hiç aklıma gelmedi. Havuzu göstermeden olmaz. Hemen şuradaki merdivenlerden çıkıp havuzu görmek istiyoruz. Oraya doğru ilerliyorum hemen. Efendim şimdi sahilde biz havuzu unuttuk yani. Deniz o kadar güzeldi ki havuz sonradan aklıma geldi. Bir otelde havuzu göstermeden, havuzu anlatmadan çıkılır mı? Çıkılmaz ama düşünün yani sahil bence o kadar sizi çağıracak ki havuza belki çok fazla ihtiyaç duymayacaksınız. Ancak şimdi Rixos Premium Bodrum'da havuza geldiğimiz zaman da ben şunu büyük bir gönül rahatlıkla söyleyebilirim ki benim gördüğüm en güzel havuzlardan bir tanesi burası özellik itibariyle. Sebepleri: 1. Koyu renk zemin kullanılmış. Ağaçların gölgesi havuzun üstüne o kadar güzel vuruyor ki burası Bali'de bir şelale havuzunun görüntüsünden çok farklı değil. Etrafında ahşap zemin kullanılmış. Bu size tabii kullanım konforu sağlıyor. Hani kaymalar, düşmeler vesaire, bunun dışında görsel olarak da muhteşem bir görüntü. Ama hani bu bazı otellerde söylüyorum. Rixos Park Belek'te de söylemiştim. Şelale havuzu görüntüsü çok farklı bir his veriyor. Ben şimdi sahilde çok etkilendim. Sahil çok güzel dedim. Aynı şeyi havuz dışında söyleyeceğim. Zannediyorum siz de bana katılıyorsunuzdur. Biraz da drone görüntüleriyle havuzun etkileyici görüntülerini size aktaralım ve bu güzel görüntülerle sizi Rixos Premium Bodrum'a davet edelim. Elbette buradaki şezlonglar ve şemsiyelerde kalan tatil yapan misafirlerimize direklerde, şemsiyelerin direklerinde bulunan kare kodlarda açılan menüden sipariş verme rahatlığı da tanınmış. Hemen şöyle kısaca yakından gösterelim. Bakın bu kare kodları okuttuğunuzda telefonunuzda açılan menüden siparişinizi veriyorsunuz ve arkadaşlarımız şezlongunuza kadar servis yapıyorlar. Şimdi buradan baktığımızda deniz manzarası, havuzun muhteşem manzarası. Uzun uzun anlatıyorum. Daha çok görüntü vermeye çalışıyorum havuzdan. Şimdi bakın şu karşıda ve taş mimariyle yapılmış bir bar var. Oraya geçeceğim. Çok güzel bir dekorasyonu var ve harika kahveler yapıyorlar. Oraya doğru bir ilerleyelim isterseniz. Efendim şimdi havuz alanının hemen yanı başındayız. Havuza şöyle bir 10-15 metre mesafedeyiz. Burada çok güzel keyif alanı var. Renkler itibariyle de yine bize doğayı anımsatacak. Özellikle yeşil renklerin biraz zeytin ağaçlarını temsil ettiğini düşünüyorum. Yine yeşil minderlerle beraber. Hatta buradaki güzel bara doğru döndüğümüzde Ege mimarisiyle, taş mimariyle hazırlanmış ve doğal ağaçlar kullanılarak bir bar tezgahı yapılmış. Çok güzel görünümlü bir bar burası. Çok da yakışıklı bir barmen arkadaşımız var. Muhtemelen birazdan bize kahve ısmarlayacak. Kolay gelsin. Burası saat kaçta açılıyor? Saat 10'da açılıyor ama servislerle 8'e itibaren başlıyor. 8'den itibaren kahve içebilirsiniz. Yani yoga yapmaya gideceksiniz ya hani adanın uç kısmına. Saat 9'da başlıyor yoga. 8'de buraya gelip espressonuzu içip daha sonra yavaş yavaş yürüyüşle, ortalama 7-8 dakikalık yürüyüşle adaya gidip yoganıza başlayabilirsiniz. Tabii ki sabah saatlerinde spor yapan misafirlerimiz için de burası hani espressosunu içmeden ya da bir americano içmeden spora başlamayan misafirlerimiz için güzel bir nokta olacaktır. Kahve kokusu o kadar yoğun ki hep kahveden bahsediyorum. Tabii ki premium marka içecekler de saat 10 itibariyle burada misafirlere sunuluyor. Akşam saat kaça kadar Hasan? Saat 6'ya kadar devam ediyoruz. Akşam 6'ya kadar devam ediyor. Diğer barlarda tabii ki bu saatlerde değişebiliyor ve barın ismini pool bar olarak mı söyleyelim? Pool bar, Starbucks nasıl istersen. Pool bar. Ben söylemeyi unuttum ya. Starbucks tabii ki. Şimdi burada eğer istiyorsanız Starbucks menülerinden siparişlerde verebiliyorsunuz. Tabii ki taze kahve çekirdeklerinden çok orijinal sunumlar yapıyorlar ama Starbucks menüsüne göre hazırlanmış lezzetleri de burada tadabilirsiniz. Onu da arada söylemeden geçmeyelim değil mi Hasan? Tabii ki. Peki biz 2 tane espresso rica etsek mümkün mü? Evet. Teşekkürler. Şimdi İbrahim kardeşimle kahvelerimizi içiyorduk, dinleniyorduk ama Şöyle Engin kardeşim geldi. Engin kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nedir bu Engin? Biz güne Rixos'ta başlarken ilk başta detoksla başlıyoruz. Öyle mi? Bugünkü her gün değiştirdiğimiz detoksta bugün salatalık, yeşil elma, limon ve naneden oluşuyor. Eser miktarda keten tohumu var. Öyle mi? Hem lif kaynağı hem de yağ yakıcı özelliğe sahip bir detoks. Süper. Sabah saatlerinde henüz kahvaltımızı yapmadık. Otelde kısa bir tur yapmıştık. İşte adayı gezdik. Havuzun etrafı, sahil derken Engin kardeşim bize böyle buz gibi bir detoks çayı getirdi. Ellerine sağlık Engin. Bunu içen 1 kilo veriyor günde. Öyle mi? Evet. Ellerine sağlık. Garanti. Ellerine sağlık. İşin rast gelsin abi. Kolay gelsin. Hadi sağ olasın. Siz buyurun.
Ve efendim Rixos Premium Bodrum'da keşfimiz devam ediyor. Kısa bir kahve molasından sonra Rixi Kids Club'a geldik. Ailecek tatile geldiğinizde aslında o tatilin mutlulukla sona ermesi için öncelikle çocukların mutlu olması gerekiyor. Ve Rixos'ların çocuk kulübünün markası Rixi Kids Club, Rixos Premium Bodrum'da son derece donanımlı bir şekilde, üstelik geçtiğimiz yıl yenilenerek yepyeni eğlence ve kullanım alanlarıyla aileleri ve çocukları bekliyor. İçeri gireceğim, detaylı bir sunum yapacağım size ama önce açık alandaki bu ıslak zeminli mini aqua parkı göstermek istiyorum. Şimdi ıslak zeminli aquapark ve eğlence alanından sonra kapalı alanlara gireceğiz. Saat 10'dan 22'ye kadar açık ve günün belli saatlerinde farklı programlar var. Ve içeriye girdiğiniz zaman da, merhabalar, kolay gelsin. Burada Rixi Kids Club'ın profesyonel ekip arkadaşlarımızdan resepsiyona göre olan arkadaşlarımız Aylin Hanım gibi sizi karşılıyorlar ve çocukların kayıtlarını alıyorlar. Şimdi bu kulüp 4 yaştan itibaren çocuklarınızı bırakabileceğiniz bir kulüp. Eğer 0-3 yaş grubundaysa çocuklarınız, onun için bir bebek odası var, onu da göstereceğim. Burada kayıtlarını yaptıktan sonra hemen iç kısma doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Rixi Kids Club'da Rixos Premium Bodrum'la ilgili olarak söylüyorum. Geçen yıl yapıldığı için her yer çok yeni ve çok modern bir çocuk kulübü burası. İçeri girdiğiniz zaman ilk hissiyat olarak şunu söyleyebilirim ki yeni olması ve tam donanımlı olması çocuklara çok rahat ve eğlenceli bir kullanım alanı sağlayacaktır. Şimdi Rixi Çocuk Kulübü'nün, Rixos Premium Bodrum'a özel olarak söylüyorum bunu, çok farklı kullanım alanları var. Şu anda kapalı bölüm değil, ıslak bölümü gösterdik ama dışarıda çocuk parkları da var, onlardan bahsedeceğim. Mesela burada çocuklar için hazır oyunlar var. Yani hemen şöyle bakalım, hafıza kartları, bil bakalım kim, süper havuç gibi, binbir surat gibi hazır oyunları buradan alabilirler zaman geçirmek için. Burada bir mutfak var. Aslında bu mutfağa mutfak deyip geçmemek lazım. Bir kere çocuklar için burada çok güzel bir bar var. Yani Rixi Kids Club'ın da kendine ait bir barı var ve burada çocuklar gün içerisinde doğal meyve üzerinden yapılma kokteyller alabiliyorlar veya yine alkolsüz meyve suları veya işte çaylarını, kahvelerini istiyorsa tadabilirler. Bu barın tabii ki bir de restoran sunum kısmı var. Çocuklar yine belli programlar dahilinde burada onların el becerilerini geliştirecek aşçılık faaliyetlerine katılabiliyorlar. Bu alanda gün içinde atıştırmalıklarını alırken yine program dahilinde ekip arkadaşlarımız onlarla beraber işte pizza yapımı, kurabiye yapımı gibi aşçılık faaliyetleriyle ilgili konularda da ne diyelim aktiviteler gerçekleştiriyorlar. Şimdi burada benim hoşuma giden önemli özelliklerden bir tanesi Rixi Kids Club'ın da doğayla iç içe olması, tesisin genel özelliği itibariyle. Kapalı alandan çıktığınız zaman böyle çim bir alan sizi bekliyor. Bir küçük Survivor parkuru var. Hatta bir değil 2 tane var. Bir tane sol tarafımda, bir tane sağ tarafımda. Çok güzel bir deniz manzarası var. Yine zeytin ağaçları, çam ağaçları, mini futbol alanı. Aslında Rixi Kids Club'ın donanım itibariyle hani ıslak alandan bahsettik. Kapalı alanları kısaca gösterdik. Birazdan bebek uyku odasını, PlayStation odasını vesaire onları da göstereceğim. Ama bir tane daha kum zeminli oyun alanı var. Özellikle bebekler için. Orayı da göstereceğim. Yani burası tam donanımlı. 0 yaştan 1 yaştan itibaren ta 12 yaşına kadar minik misafirlerin kullanabileceği birçok farklı aktivite alanı içeriyor. Turumuza devam ediyoruz. Tekrar içeri gireceğim. Bebekler için ayrılmış 0-3 yaş olan oyun bölümünde tabii de uyku odası var. Uyku odası oyun sırasında uykusu gelen minik misafirlerin konforlu bir şekilde gayet güzel serin bir ortamda dinlenecekleri bölüm. Bunun dışında uyku odasının hemen yanında da yine minik misafirlerimiz için annelerinin mamalarını hazırlayabilecekleri bir mutfak var. Burada çocukların ihtiyacı doğrultusunda mama hazırlığı yapılabilir. Miniklerin karnı burada doyurulabilir. Evet, burası Rixi Çocuk Kulübü'nün PlayStation odası. PlayStation odası tabii biraz daha böyle teenage çocukların tercih ettiği, böyle 8-10 yaş ve üzeri çocukların tercih ettiği bir alan oluyor. Onun yanında yine bebekler için bir top havuzu var. Küçük bir tırmanma duvarıyla onların becerilerini geliştirmek üzere. Dışarıda az önce bahsettiğim kum havuzlu bir park bölümü daha var ama ben aslında oraya çıkmadan önce şuradan da bahsetmek istiyorum. Çocukların özellikle gün içerisindeki aktivitelerini hani biraz daha böyle yine slime tarzı, kağıt kesme veya kumaş boyama gibi aktivitelerin yaptığı bir başka alan burası. Yine aktivite bölümlerinden bir tanesi ve bir de sinema odası var. Çok şık, çok kaliteli. İçeriye girdiğiniz zaman hani yeni olgusu zaten çocuklarınızı buraya güvenle bırakmanız için başta başına bir sebep. Profesyonel bir de ekip var. Dolayısıyla
Mini Club'ın sinema odası da bu şekilde. Bir de şu hemen karşımdaki mini park alanını göstermek istiyorum size. Şimdi resepsiyon alanından dışarı çıkıyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Çocukların dışarı çıkması için mutlaka Aylin Hanım'ın veya görevli arkadaşların kapıyı açması lazım. Yani açar mısınız Aylin Hanım? Tamam, teşekkürler. Yani şunu söylemeye çalıştım. Çocukları siz içeri bıraktınız ya. Buradaki görevlilerin izni olmadan ya da ailelerin onayı olmadan siz gelip almadan çocuklar dışarı çıkamıyorlar. Şimdi tekrar giriş bölümüne geldik. Bir de şu yan tarafta son olarak göstermek istediğim bölüm. Zemini sertifikalı doğal kumla hazırlanmış ve tamamen doğal malzemelerle, ağaç malzemelerle hazırlanmış mini oyun parkının olması. Burası da yine böyle 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş çocuklar için bence hani onları bırakalım kendi başlarına doğayla haşır neşir olsunlar. Böyle gölge güzel bir alanda. Siz de karşıdaki koltuklarda oturup keyfinizi yaparken onlar da oyunlarını oynasınlar niyetiyle hazırlanmış bir yer. Yani toplamda şöyle baktığımızda ıslak zeminli aquapark alanı, kapalı alan, PlayStation odası, uyku odası, işte bebek odası veya top havuzu ya da aklıma gelmiyor yemek aktivitelerini yapacakları restoran ve çocuk barı bölümü ve son olarak da bu dış alanları gösterdik. Rixi Kids Club'ı sonlandırmış olduk. Şimdi artık öğle saatleri geldi. Biz de sabah kahvaltı yapmadan başlıyoruz İbrahim kardeşimle. Enerjimizi azaltmamak adına kahvaltı bize ters tepki yapıyor. Kahvaltı yaptığımız zaman çalışamıyoruz. Kahvaltıyı öğlene bırakıyoruz. Şimdi Peoples'a gideceğiz. Peoples'ı buradan gösterelim. Bu arada hemen beach volley alanında aşağıda görmüş olduk. Bakın Peoples hemen şu sol tarafta. Sabah sahili gezerken Peoples'a gidiyoruz demiştik ya. Onun üstünden tabii bayağı bir zaman geçti. Şimdi gitmeye karar verdik. Ve Peoples'a gidip orada biraz aperatif alacağız. Sonra da turumuza, keşfimize devam edeceğiz. Haydi buyurun. Şimdi Rixi Club'dan Peoples'a doğru gidiyoruz ama ben Exclusive Sports Kulübü gördüm. Tabii ki oradan da bilgi vermemiz gerekir diye düşündüm. Burası sabah saatlerinden itibaren akşam saatine kadar belli saatlerde yine profesyonel bir program dahilinde arkadaşlarımızın sizlerin spor faaliyetlerinizi planladığı yer. Burada hem yağ yakımı için kardiyo aletleri var hem de işte yoga ve benzeri ya da neler yapıyorlar bilmiyorum. Aktivite olduğu zaman görüntü ekleyeceğim ve sizle paylaşacağım. Böyle güzel deniz manzaralı, çim kokulu, çam kokulu bir alanda sabah sporu için çok da uygun bir alan. Oradan bahsetmek istedim size. Efendim Peoples'a birkaç adım mesafe kaldı ama gördüğüm alanları size aktarmadan bunları pas geçerek ilerlemek istemiyorum. Nerya'dayız. Burası Beach Bar ve Night Club olarak geçiyor. Karşımıza gördüğünüz sahnede akşamları canlı müzik veya DJ performanslar yapılıyor. Bir de bar var orada. Eğlenen misafirlerimize alkollü veya alkol içecekleri sunulmakta. Tabii iskele bölümlerine bahsetmek istiyorum. Hatta şöyle biraz ilerleyelim. İbrahim bana yardımcı ol kardeşim. Hem sahil alanını buradan tekrar gözlemleyelim hem de iskeleden bahsedelim. Bu iskele tüm misafirlerimizin kullanımına açık olan iskele. Yine şezlonglar, şemsiyeler misafirlerimizi bekliyor. Bu arada indiğimizde iskeleye giderken sol tarafımızda Neyra Beach Kulübü'nün özellikle akşam saatlerinde kullanılan bistro masalarını ve sol taraftaki barı görebiliriz. Yine buradaki barın konsepti de Ege mimarisiyle, yani baktığımız zaman beyaz dekor, tabii ki hasır örme ışıklandırmalar kullanılmış, taş mimariyle yani taş döşemeyle dekor yine Ege atmosferine biraz daha böyle yaklaştırılmış. Üstteki çatısı da aynı şekilde hasırlar kullanılarak misafirlere bir görüntü sunuluyor. Şimdi şezlonglar, şemsiyeler oraya kadar gitmeyeceğim. Ama tüm misafirlerin kullanımına açık olan bölüm olarak bir kez de anlatmak istiyorum. Sahili buradan bir daha gösterelim. Tamamen kum, mükemmel bir sahil. Burada arkadaşlarımız şezlonglarda kullanılan havlular için, Yıllar Bey kolay gelsin, günaydın. Bakın tertemiz, gayet güzel bir şekilde. Şezlonglarda havlular kullanıldıkça arkadaşlarımız direkt şezlonglara götürerek yenilerini koyuyorlar. Doğru mu Yıldıray abi? Doğru. Yani sizin gelip şezlongda işte havlu ihtiyacım var diye sağa sola gidip havlu aramanıza gerek yok. Onlar sürekli havlu servisi yapıyorlar. Kolay gelsin abi. İşin rast gelsin. Sağ olasın. Onu da göstermiş olduk. Artık Peoples'a gidebiliriz ya. Gerçekten acıktık. Peoples bizi bekliyor. Buyurun. Şimdi Peoples'a gidiyorum dedim. Bir kez daha bir sahne yakaladım. Ali bir şey sormak istiyorum. Kolay gelsin öncelikle. Ve Royal. Bu servisi bardan şezlonglara yapabiliyorsunuz değil mi? Yani oradaki kare kod açılıyor. Oradan sipariş veriliyor ve siz de bu şekilde servis yapıyorsunuz. Şişe biralar zaten konsepte dahil. Başka hangi marka biralar var? Miller falan var mı mesela? Var. Dahil onlarda. Beck's var. Miller var, Beck's var dahil veya kokteyl. Bats da var. Evet. Süper. Böyle bir
bar konsepti de sunmuş olduk. Aslında ben bu iki yakışıklı delikanlıyı da sizlerle tanıştırmış oldum. Kolay gelsin. Ben tutmayayım sizi. Kusura bakmayın. Ayakta beklettim ama misafirlerimiz bu şıklığı, bu tertipli, titiz sunumu görsünler istedim. Bakın sahile servis bu şekilde gerçekleştiriliyor. Evet, artık gidebiliriz Peoples'a. Efendim sıra geldi Peoples'a. Bence Rixos Premium Bodrum'un kalbi burada atıyor. Tatiliniz sırasında özellikle sahildeyken, havuzdayken veya her neredeyseniz böyle biraz soluklanmak istediğinizde, çok güzel kokteyller içmek istediğinizde, premium marka alkol içecekler tercih ediyorsanız ya da çayınız, kahveniz, artık içi anlamında ne tercih ediyorsanız Peoples sizi bekleyen en keyifli adreslerden bir tanesi. Ancak burada benim daha önemli vurgulamam gereken şey, buranın fine dining konseptinde alakart bir snack sunum yaptığı. Yani gün içerisinde aslında burası 24 saat açık ama tabii farklı saatlerde farklı sunumları var. Gün içerisinde buraya geldiğinizde Karekot'tan açılan menüden, her zaman yaptığım gibi Karekot'u göstermek istiyorum. Çünkü merak eden misafirimiz oluyor. Buradan açılan menüden gün içerisinde çökertme kebabından pidesine, hamburgerine ve güzel seçenekler var, özel seçenekler var. Tekrar ediyorum, fine dining konseptinde bir sunumla Peoples'ta profesyonel arkadaşlarımızdan sunum alabilirsiniz. Ve burada muhteşem bir manzara eşliğinde, hemen manzarayı da gösterelim. Muhteşem bir manzara eşliğinde ara öğünlerinizi yapabilirsiniz. Tabii ek bir bilgi olarak da hemen şunu söylemek istiyorum. Özellikle balayı çiftlerimizin dikkatini çekerek, normal şartlarda burada sabah belli bir saate kadar bir kahvaltı sunumu yapılabiliyor. Akşam saatlerinde de Türk mutfağının yine eşsiz lezzetlerinden alakart olarak hizmet veriliyor. Ancak sabah kahvaltısı ve akşam saat 7'den sonra verilen alakart hizmeti ekstra ücretli olarak, hani küver ücreti dediğimiz, servis ücreti dediğimiz ücret karşılığında sunulmakta. Onun dışında gün içerisindeki servisler tabii ki konsepte dahil. Yani öğlen saat 12'de, 1'de, 2'de, 3'te geldiğinizde buradaki menü dahilindeki her şey ücretsiz. Ancak sabah kahvaltısı ve akşam yemeği normal misafirimize ekstra ücretliyken, küver ücretliyken balayı çiftlerimiz için bu hizmet bir defa ücretsiz olarak sunulmakta. Bu kesinlikle çok değerli bir hizmet bence. Çünkü her ne kadar açık büfede çok zengin bir kahvaltı menüsü sunulsa da böyle bir manzarada masaya servis olarak kahvaltı ikramının yapılması bence çok güzel bir ayrıcalık. Bir de isterseniz şöyle bara yaklaşalım. Kolay gelsin arkadaşlar, merhaba. Merhabalar, kolay gelsin. Peoples'taki sunumlardan bahsederken Rixos Premium Bodrum'da diğer barlarda olduğu gibi burada da premium marka alkollü içeceklerin konsepte dahil olduğunu görüntülerde şöyle kısaca bir ifade ettikten sonra, ama buranın esas özelliğinin barmen ve miksolog arkadaşlarımızın sizler için hazırlayacağı özel kokteyller olacağını da bir kez daha atlatalım. Şu anda sabah saatleri, ya hadi bir kokteyl yapalım demeyeceğiz ama gün içerisinde bir kokteyl sunumu da sizlerle paylaşacağız. Ambiyansı bir kez daha göstermek istiyorum. Tam bir Bodrum atmosferi, tam bir Ege atmosferi. Karşımızda Rixos Premium Bodrum'un adası ve burası gerçek bir tatil ortamı. Şimdi sırada bizim kahvaltımız var. Kahvaltı sunumundan da görüntüler ekleyerek size bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Ve efendim nihayet Peoples'ta ve kahvaltımıza kavuştuk. Sabah saatlerinde kahvaltı yapmadan başladığımız için sağ olsun arkadaşlarımız bir kahvaltı masası hazırlamışlar bize. Bu bölümdeki kahvaltının balayı çiftlerimize bir defa ücretsiz olduğunu, diğer misafirlerimizin de belli bir küver ücreti karşılığında sabahları ana büfeye alternatif olarak burada kahvaltı yapabileceklerini söyledik ve sözü Mustafa kardeşime bırakacağım. Mustafa, bu nasıl güzel bir kahvaltıdır abi? Yani yok gibi bir şey, kuş sütü eksik. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kahvaltı konseptimiz yöresel kahvaltı. Yöresel. Sizin de dediğiniz gibi balayı ücretlerimiz, balayı çiftlerimize bir defalığa mahsus ücretsiz oluyor. Ondan sonra diğer müşterilerimiz de faydalanabiliyor belli bir kuver ücreti karşılığında. Yöresel kahvaltı konseptimiz olduğu için bunun çok dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Tamamen yöresel ürünler, yakındaki çevreden gelen ürünler, tamamen doğal ürünlerden Çok özür oluşturmaya dilerim. çalışıyoruz. Önemli bir şey söyledin. Rixos Premium Bodrum'un doğayla iç içe bir konsept sunmasıyla beraber kullanılan gıda malzemeleri de çevredeki yerel üreticilerden tercih ediliyor öncelikli olarak. Evet. Dolayısıyla burada sunulan birçok malzemenin hem organik olduğunu hem de çevredeki yerel üreticiye destek olmak anlamında onlardan alışveriş yapıldığını da söylemek istiyoruz. Tabii ki köy kahvaltısı ile ilgili olarak da benim dikkatimi çekti. Kullanılan kapların hemen hemen tamamı bakır kaplar. Tabii yöresel olduğu için bunlara ifade dikkat etmeye çalışıyoruz. Yöresel ürünleri sunarken o anki şeyi yaşıyormuşuz Atmosferi, gibi. o köy atmosferini yaşıyoruz. Evet. Ege köyü atmosferini yaşıyoruz. Peki burada
Mustafa çok böyle kısaca bize neler olduğundan bahsedebilir misin? Hani menülerde mesela şu ne reçeli? Kayısı reçeli. Ondan sonra Milas'tan gelen zeytinimiz Milas var. zeytinimiz Evet. var. Çok meşhurdur Ee, Milas zeytini. Burada meşhur. Hı-hı. Ondan sonra pembe domatesimiz var, salatalığımız var. Şu nedir? Portakallı zeytinimiz var, ceviz reçelimiz Ceviz var. reçeli var. Oldukça lezzetlidir. Çok Evet, beğeniliyor. onu deneyeceğim. Izgara yeşil zeytinimiz var. Izgara yeşil zeytinimiz var, hellimimiz var, Peynir kızarmış. çeşitleri var. Tahinimiz var, Ya şu tahin onun içinde bir şey var ama ceviz mi var onda? ceviz var. Ya biz bu enerjiyle valla herhalde Rixos Premium Bodrum'da yarın sabaha kadar anlatım yaparız diye düşünüyorum ben ya. Bizi burada misafir eden Murat Bey ve Gülden Hanım'a tekrar teşekkür ediyoruz. Yani bu tabii ki biz sizlere bilgi vermek anlamında anlatmaya çalışıyoruz ama bizi şımartacak bir kahvaltı hazırlamışlar. Biz influencer mantığında olmadığımız için aslında ben çok da talep etmiyorum. Hani bu tip şeyleri kendime çok böyle sizlerle paylaşmayı. Benim için hazırlanan bir kahvaltı değil. Bunu lütfen bir şımarıklık olarak görmeyin. Bundan da ben kısa bir size düşüncemi paylaşmak istedim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür Hoş ederim. geldiniz Çok tekrardan. sağ olun. Çok Afiyet teşekkür ederim. olsun. Evet böyle. Efendim şimdi Rixos Premium Bodrum'da keşfimiz devam edecek. Sahil bölümünde ada kısmında bazı görüntüler aldık. Havuzu gösterdik. Şimdi resepsiyon ve lobi alanına devam edeceğiz ve sizler otele ilk geldiğinizde karşılanacağınız ve karşılandığınız bölümden başlayacağız. Ama ben Rixos Premium Bodrum'a ilk giriş aşamasını, hani Bodrum yolundan geldiniz otele giriş yapıyorsunuz ya, burayı size göstermek istedim. Çünkü sıra dışı bir girişi var Rixos Premium Bodrum'un. Aynen otelin içerisinde, arazisinde olduğu gibi giriş kapısından itibaren asırlık zeytin ağaçları sizleri karşılıyor ve otel ana giriş kapısını sıra dışı bir şekilde bir bahçeye girer gibi hazırlamış. Yani büyük betonarme anıt kapılar yok veya büyük güvenlik kulübeleri yok. Sadece sıcak ve soğuk havalardan, yağışlardan etkilenmemesi için bir korunma alanı yapılmış güvenlik ekibi arkadaşlarımıza. Onun dışında otele girerken tamamen bir bahçeye girer gibi doğayla ne kadar bütünleşik olduğunu göstermek için bir farklı ambiyans yapılmış, giriş yapılmış. Ben de burayı size göstermek istedim. Şimdi buradan da resepsiyon alanına gideceğim ve sizler otele ilk geldiğinizde karşılanacağınız birinci bölüm ve ikinci bölüm olmak üzere resepsiyon lobi alanından size Rixos Premium Bodrum'u keşfettirmeye devam edeceğim. Haydi buyurun. Ve efendim şimdi geldik Rixos Premium Bodrum'da lobi ve resepsiyon alanına. Sizler otele geldiğiniz zaman ilk karşılanacağınız ve karşılaşacağınız alan burası. İçeri girer girmez merhaba, kolay gelsin. Arkadaşlarım size hoş geldiniz diyorlar, selamlaşıyorlar ve Rixos Premium Bodrum'un lobi resepsiyon alanı ile ilgili ben ilk gözlemlerimi size ifade etmeye çalışacağım. Tabii ki görüntülerde de siz anlıyorsunuz ama öncelikle doğayla bütünleşik bir halde yeni tasarım, hem modern hem biraz böyle Bodrum'un bohem atmosferini, bohem dekorunu içeren bir ortam var burada. Son derece doğal bir atmosfer ve çok da rahat olduğunu, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Lobby bar zaten sizi karşılayan önemli anlardan bir tanesi. Burada bir miksolog arkadaşımız var. Talha, kolay gelsin. Ve yine bu alanda sizler geldiğinizde muhteşem bir manzara eşliğinde check-in işlemleriniz yapılmak üzere istediğiniz yere oturabilirsiniz. Arkadaşlarımız kokteyl servislerini yapıyorlar ve Talip Bey kolay gelsin. Hemen tanıştırmak istiyorum sizi. Talip Bey gibi asistan arkadaşlarımız sizlerle irtibatlaşarak onayınız dahilinde bir WhatsApp grubu oluşturuyorlar. WhatsApp grubu derken Talip Bey ve sizin aranızda veya diğer asistan arkadaşlarımız sizin aranızda ve tatiliniz boyunca isteklerinizi direkt olarak irtibatlayabileceğiniz, resepsiyonu aramaya ihtiyaç kalmadan alakart rezervasyonunuzda, doğum günü kutlamalarınızda veya başka bir ihtiyacınız varsa direkt onlara iletebiliyorsunuz. Talip nasılsın, iyi misin abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ve bir asistanlık hizmetiyle tatilinizi çok daha rahat ve konforlu şekilde geçirmenizi sağlıyorlar. Talip çok teşekkür ederim. Misafirlerimiz size emanet. Ben özellikle sizi bir tanıştırmak istedim. Çok sağ olasın. Bunun dışında tabii ki welcome kokteylleriniz sunuluyor ve eğer isterseniz de onun dışında Rixos Premium Bodrum'un yüksek standarttaki konseptinden faydalanarak içecek siparişlerinizi verebilirsiniz. Alkollü veya alkolsüz tüm içecekler burada size otele ilk girişte tesisin konseptle ilgili fikir verecek bir sunumla yapılıyor. İşte Black Label'dan Absolute'lere, Olmeca'lardan ne bileyim Kaptan Morgan'lara kadar çok yüksek standartta bir konsept olduğunun izlenimini zaten burada alıyoruz. Ben aslında burada şunu söylemek istiyorum. Rixos Premium Bodrum barlarında bundan çok bahsedeceğim. Burada asıl olan markalar değil, sunulan imza kokteylleri. Çünkü Rixos Premium Bodrum'da özellikle çok deneyimli arkadaşlarımızın sunduğu ve Rixos Premium Bodrum'un kendi arazisine yetişen, Kleopatra Adası'nda yetişen çiçeklerden
ve zeytinden elde edilmiş aromaların kokteylde kullanılıyor olması tatilinizde çok başka bir tat bırakacak, damağınıza ayrı bir lezzet bırakacak ve Rixos Premium Bodrum dışında tadamayacağınız kokteylleri burada tadabileceksiniz. Talha, doğru söyledim mi? Doğru söylediniz. Welcome kokteylimiz. Welcome kokteyli. Evet. Şimdi misafirlerimiz olduğu için ben o tarafa çok dönemedim. Welcome Girl denilen karşılama arkadaşlarımız misafirlerimize zeytin aromasından da elde edilmiş, tabii ki elma, limondan oluşan serinletici çiçeklerini misafirimize ikram ediyorlar ve burada check-in işlemleriniz yapılarak oda kartlarınız veriliyor. Bu arada oda kartından size bir örnek göstermek istiyorum. Tesisin doğayla olan bütünleşmesi oda kartlarına kadar yansımış ve tamamen geri dönüştürülebilir oda kartları kullanılıyor. Ben bir oda kartı koleksiyonu yapıyorum. Onlardan izin alarak bunlardan bir tanesini yanımda götüreceğim. Çok özel bir oda kartı olmuş. Bunun dışında resepsiyon alanının bir teras bölümü var. Terasa çıkacağım ama şundan da bahsetmek istiyorum. Bu alan o kadar keyifli, o kadar güzel görünüyor ki. Şimdi zeminde bile zeytin yapraklarını ve barın arkasındaki yine zeytin yapraklarından esinlenerek oluşturulmuş dekoru gözlemleyebiliyorsunuz. Üstelik akşam saatlerinde ışıklar açıldığında buradaki görüntü çok daha güzel bir hal alıyor. Ama yine de ben dışarıdaki manzarayı tercih ediyorum ve size lobi resepsiyon alanının dış teras kısmını göstermek istiyorum. Buyurun. Efendim, videomuzun ilk bölümünde Rixos Premium Bodrum'un adasından başlayarak birçok alanı anlattık. Şimdi lobi ve resepsiyon alanına geldik. Aslında normal standart akışımızın dışında bir akıştı bu. O alanın çok özel olduğunu size ifade ederek ada kısmından başlamıştık. Ama eğer lobi ve resepsiyon alanından geldiğinizde, otele ilk girdiğinizde bu alanı şöyle bir çıkıp dolaştığınızda hissedeceğiniz ambiyansı anlatabildiysem ne mutlu bana. Çünkü gerçekten Bodrum'u hissettiren bir dekoru içeri girdiğiniz zaman zaten alıyorsunuz ve dışarıda da birazdan gezerken odaların dış kısmında da ve iç kısmında da bunu yaşayacağız. Yani doğal taşlarla, çok doğal hasır malzemelerle veya yine mobilyalarda kullanılmış doğal malzemelerle sonuna kadar doğayla bütünleşik bir tesisin sizi beklediğini ve renk olarak da genellikle zeytinden esinlenerek açık ve koyu yeşil renklerin kullanıldığını şimdiden söylemek isterim. Gri tonlar ve yeşilin tonları Rixos Premium Bodrum'da beyazla ve krem renkleriyle birleşerek muazzam bir görüntü oluşturmuş. Aşırı parlak renkler yok, aşırı gösteriş yok, sade bir sunum var ve oldukça keyifli. Aşağıdaki havuzun görüntüsünü az önce aşağıdan göstermiştik havuzu turlarken. Bir de yukarıdan göstereyim isterseniz. Zeytin ağaçları, Kleopatra adası, siyah zeminli havuz, muhteşem bir görüntü. Evet, Rixos Premium Bodrum olması için çok fazla sebep var. Ve bu manzarayı, bu havayı solumak da bence bunlardan sadece bir tanesi. Şimdi buradaki alandan sonra odaları keşfe gideceğiz. Odalardan örnekler sunmaya çalışacağım size. Ama şimdi geldiniz, kokteylinizi içtiniz, check-in işlemleriniz yapıldı, rahatladınız. Ama bilmiyorum ya, bazen böyle tatlı bir şeyler almak istersiniz veya güzel bir kahve içmek isterseniz. Tabii ki lobby barda da size güzel kahveler sunuluyor ama Rixos Premium Bodrum'da çok özel bir alan var. Orayı size göstermeden lobby ve resepsiyon alanına ayrılmak olmaz. Hemen İbrahim kardeşim dönüyor ve Godiva'ya gidiyoruz. Efendim, lobby ve resepsiyon alanından sonra size çok keyif alacağınız bir noktaya götüreceğim. Kahve ve çikolata kokularının geldiği bir nokta resepsiyon alanında sizi davet edecek. Elbette orada kokteylinizi alabilirsiniz, orada da bir şeyler içebilirsiniz ama bence Rixos Premium Bodrum'a ilk giriş yaptığınızda check-in işlemlerinden sonra kesinlikle Godiva kafeye bir uğramanızı tavsiye ederim. Bakın burada neler var. Öncelikle şu açıdan Godiva kafenin şıklığını ve Rixos Premium Bodrum'un ne kadar güzel bir köşenin daha otele giriş yapar yapmaz sizi beklediğini ve size merhaba diyeceğini göstermek istiyorum. Burası benim en sevdiğim çikolata kahve kokulu alan. Tekrar edelim, Godiva Cafe diye geçiyor. Ve burada Godiva markasının kendi standartlarında Godiva çikolata imalatı da yapılıyor. İsterseniz hediyelik olarak satın alabilirsiniz ama illa satın almak zorunda değilsiniz. Konsepte dahil olarak tadım da yapabiliyorsunuz. Hemen oradan da bahsedelim size, şöyle yaklaşalım. Şimdi Godiva Cafe'ye geldiğiniz zaman kahve ve çikolata kokusu sizi saracak zaten. Ancak bu lezzeti tadarken çok da keyifli, çok modern, bir o kadar da hani Bodrum'da olduğunuzu hissedecek dekorla bir kez daha hoş geldiniz diyor Godiva Cafe size. Burada kurabiyeler, çikolatalar, San Sebastianlar, Alman pastaları sizleri bekliyor. Elbette dondurma seviyorsanız eğer burada çok güzel dondurma sunumu da yapılıyor. Bu arada avizeler benim çok dikkatimi çekti ya. Bunu özellikle detaylıca bir göstermek istiyorum. Ve bu avizelerle ilgili benim bir fikrim de var, bilgim de var. Tamamı el örgüsü.
Rixos Premium Bodrum'un dekorasyonunda zaten hasır el örgüsü yoğun şekilde kullanılıyor duvar dekorlarında veya mobilyalarda. Ama Godiva'ya geldiğinizde buradaki tamamen el emeği, göz nuru olan avizeleri de göz ardı etmeden geçmek istemedim. Göz ardı ederek geçmek istemedim. Size bahsetmek istedim. Tabii ki Godiva kafenin bir de teras kısmı var. Ve kahvenizi, çikolatanızı söylediğinizde işte yine böyle muhteşem bir manzarayla tatilinize daha başlarken tatlandırabilirsiniz. Keyfinizi artırabilirsiniz. Şu köşedeki rahat koltukları göstereceğim İbrahim. Buradakiler de çok güzel, çok rahat görünüyor ama ben olsam muhtemelen şöyle tercih ederdim. Kahvemi, çikolatamı söyler. Burada güzel bir başlangıç yapardım tatile. İsterseniz otelden çıkış yaparken de tatlı bir son yapabilirsiniz. Ve burada çikolatanızı, kahvenizi tadarak otelden ayrılabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş oda keşfimize başlayabiliriz. Ben Rixos Premium Bodrum'da odalarla ilgili çok büyük değişiklikler olduğundan bahsetmiştim size. Onları yakından gösterme zamanı geldi. Haydi buyurun. Efendim şimdi odalara gitmeden önce az önce burada ben şey demiştim ya hani sizin yerinizde olsam burada bir kahve keyfi yaparım ve bu koltuğu tercih ederim diye. Çünkü manzarası muhteşem. Çok da rahat ve yine dekorla çok uyumlu, keyifli koltuklar. Sağ olsun arkadaşlar dediler ki Ersin Bey biz sizi duyduk. Kahvenizi getirelim sonra devam edersiniz. Ben de Emine Hanım'ın servisiyle Emine Hanım biraz cömert davranmışsınız. En büyük boy. Çok da güzel bir sunum. Çok teşekkür ederiz. Ben bir de soda rica etsem sizden mümkün mü? Çok teşekkürler. Ve aynen gördüğünüz gibi sizler de geldiğinizde veya tatilinizin sonunda otelden ayrılırken tatlı bir başlangıç veya tatlı bir son yapmak isterseniz öyle Emine Hanım gibi arkadaşlarımız, diğer ekip arkadaşlarımız sizlere kahvenizi ve çikolatanızı ikram edecekler. Tekrar diyorum Rixos Premium Bodrum'a gelmeniz için bir sebep daha Godiva Cafe'de tatlı bir başlangıç veya tatilin içerisinde tatlı keyif anları yaşamak için bence çok etkili, güzel bir keyif noktası aklınızda bulunsun. Kahvemden sonra turuma devam edeceğim. Keşfimiz devam edecek. Ve efendim şimdi oda keşfimize başlıyoruz. Rixos Premium Bodrum'da resepsiyon, lobi alanı, lobi teras alanı, giriş karşılama bölümünü anlattık. Oda keşfimize başlayacağız. Ama odaları anlatmaya başlamadan önce geçtiğimiz yıllarda Rixos Premium Bodrum'a gelen misafirlerimiz otelin çehresinin ne kadar değiştiğini, birazdan gezeceğimiz odaların iç dekorundan zaten anlayacaksınız ama dışarıda da dekorasyonun size Bodrum sokaklarını yansıtacak, Bodrum'un atmosferini yansıtacak bir mimaride olduğunu anlayabilecekler. Buradaki Ege mimarisiyle özdeş doğal taş dekor, tabii ki yine doğal malzemelerle yapılmış dekorlar, kaplamalar ve etrafa baktığınızda sizi başka bir dünyaya götürecek. Eski Rixos Premium Bodrum kalmamış. Artık yepyeni yüzüyle misafirini karşılıyor. Ve biz de şimdi bu Bodrum atmosferini sonuna kadar hissedebileceğiniz sokaklarda oda turumuza başlayacağız. Olabildiği kadar çok oda göstermeye çalışacağım size müsaitlik olsun. Malum 19 Mayıs dolayısıyla bütün odalar müsait değil. Olanlardan örnekleri aktararak sizlere odalarla ilgili fikir vermeye çalışacağım. Hemen başlıyorum. Ve efendim Rixos Premium Bodrum'da videomuza birkaç tane örnek oda ekleyerek sizlere odalarla ilgili fikir vermeye çalışacağım. Ve ilk oda örneğimiz egzekutif bir oda. Burası toplamda 89 metrekare kullanım alanı sağlayan oldukça geniş, ferah ve çok şık bir oda. Şimdi odaya ben girdiğimde kendi yorumumca ilk hissettiğimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle çok sade bir oda. Bir o kadar şık, günümüzün modern mimarisini yansıtıyor zaten. Ve bir o kadar da doğal malzemeler kullanılmış dekorasyonda ve Bodrum'un o yalın mimarisini hissedeceğiniz bir dekorasyona sahip. Yani bunu neye dayanarak söylüyorum? İşte hasır ışıklandırmalar, yine duvarlarda hasır dekor malzemeleri var. Kullanılan tekstil malzemelerine baktığımızda doğal içerikli olduğunu, doğal malzemeden yapıldığını söyleyebiliriz. Zaten burada yenilen odaların tamamı sentetik boya içeren ürünlerden uzak bir şekilde tamamen doğal mobilyalardan ve doğal tekstil malzemeleri dekor edilmiş bir odadayız. Yerdeki fayansların büyük ölçekli olarak seçilmiş olması biraz daha derinlik katmış bence. Odayı biraz daha ferah bir şekilde hissetmenizi sağlamış. Burası 2 kişilik bir yatak içeriyor. Bir tane kanepe var. Yani 2+1 dediğimiz konaklamaya uygun bir oda. Hemen söylemek istiyorum. Rixos Premium Bodrum'da egzekutif odalarda maksimum 2+1 konaklamaya onay veriliyor. Yani 2 çocuklu bir aile olarak geldiyseniz bu odada kalamıyorsunuz. Daha çok aile odalarına yönlendiriyorsunuz. Bilginiz olsun. Eğer bebekli bir aileyseniz de bir park yatakla burayı kullanabilirsiniz. Odanın en güzel özelliklerinden bir tanesi bir giyinme bölümünün olması. Yani siz bütün eşyalarınızı buraya bıraktığınızda bakın burada bir valiz bölümü var. Çok sayıda eşyanızı, elbisenizi asabileceğiniz, gömleklerinizi asabileceğiniz bir askı bölümü var. Tabii ki kasanız. Burada tartı var. Kilonuzu kontrol etmek isterseniz. Bir boy aynası var. Yine önemli kıyafetlerinizi, korumak istediğiniz kıyafetlerinizi
alabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir elbise askısı konulmuş. Burada kuru temizleme ile ilgili malzemeler var ve banyoya doğru yöneldiğimizde gerçekten size banyo keyfini yaşatacak bir banyo dizaynıyla karşılaşıyoruz. Çift lavabolu, çok güzel kaliteli bir mermer kullanılmış, büyük boy bir ayna, terlikler, Anjana marka şampuanlar, saç kremleri, losyonlar, diş setleri, sabunlar. Çok güzel. Bakın eğer bebekle geldiyseniz eğer burada Rixi logolu bebek şampuanları, bebek losyonları, bebek süngeri ve sabunun yanı sıra bir tane de böyle güzel bir bebek bornozunu sizlere sunuyorlar. Duşakabin alanları çok geniş, çok modern. Kullanılan duş sistemleri yine çok modern. Hemen şöyle merak ettim. Şöyle bir bakmak istiyorum. Vitra marka çok kaliteli. Görüntüden belli zaten. Reklam yapmış gibi oldum ama tabii ki yine Rixos markalı bornozlarda burada misafirleri bekliyor. Çok geniş, çok güzel bir banyo alanı. Tabii ki burayı yine böyle doğal dekorlu, hasır dekorlu bir kapıyla giyinme odasından ayırmışlar. Çok şık olmuş, çok beğendim. Devam ediyorum. Yine dekorasyonda kullanılan bu minderlerin vesaire içerinin doğal yapısını, sehpa gözüme çarptı mesela. Bunun yanı sıra minibar dolabı gözüme çarptı. Bunların tamamının içerinin doğallığını, bütünlediğini söyleyebiliriz. Minibar demişken çok özel bir minibar konsepti var. Rixos Premium Bodrum'da. Şimdi ilk gözümüze çarpan Nespresso kapsülleri, Nespresso makinesi. Burada çay çeşitleri var. Yeşil çay, ginger çayı, English breakfast. Eğer şeker kullanmak istemiyorsanız bal kullanabilirsiniz. Bu tarafta Etiform, Haribo, Snickers ve şeyler var. Kuru meyveler var öyle söyleyelim. Ve çekmeceleri açtığımızda da şurada hemen içecek bölümü. Bira, kola, meyve suları, soğuk kahveler gayet güzel. Enerji içeceği. Devam edelim. Burada bardaklar var ama mesela şöyle açtığımız zaman yine bardaklar devam ediyor. Ben kahve fincanlarını merak ediyorum. Özellikle göstermek istiyorum. Bakın çok şık kahve fincanları var. Espressonuzu sabah hemen burada hazırlayıp sonra da terasa doğru yönlenip hemen şurayı açacağım. Çocuk kilidiyle beraber şöyle açmak gerekiyor. Bir de sonuçta doğal bir alandayız. Sineklerden korunmak için güzel bir sineklik yapılmış. Kocaman bir teras alanına çıkıyoruz. Burada iki ayrı oturma grubu var. Burada koltuklar, burada sandalyeler. Manzara bu oda için bu şekilde. Tabii ki egzekutif odalarda manzara farklılaşabiliyor. Çünkü tesisin farklı yerlerinde egzekutif odalar var. Balkona çıktığımız zaman binanın dış cephesiyle uyumlu olarak içeride de doğal taş desenleri ve su bazlı sıva kullanılmış. Bu da yine sağlık açısından, doğallığı da odada yansıtmak açısından içerideki dekorasyonu tamamlamış bence. Şimdi aman bu odanın bir de dışarıdan görüntüsünü göstereceğim size. Böylelikle egzekutif odayla ilgili genel yapıyı zannediyorum özetlemiş oldum. Atladığım bir şey var mı bilmiyorum ama yine aklıma gelirse eklemeye çalışacağım. Şu anda benim gözlemlediğim odanın sadeliği, doğallığı, genişliği ve içeri girdiğiniz zaman Bodrum atmosferini yansıtan bir odada tatil yapabilecek olmanız. Tabii ki bu konforu yaşamak için de Tatilum ekibini arayarak rezervasyon yaptırmanız yeterli olacaktır. Ve bizler bütün çalışmalarımızı, rezervasyonlara talip olduğumuzu gerçekleştiriyoruz. Ve bu güzel odada tatiliniz için vesile olmak istiyoruz. Bu arada televizyonun Smart TV özelliği olduğunu ve birçok kanalı buradan izleyebileceğinizi de belirterek bir başka oda tipini görmek üzere yavaş yavaş bu odadan ayrılıyoruz. Ve efendim Rixos Premium Bodrum'da ikinci oda kategorisini çok özel kategoride bir odadan seçtik. Suite Grand Executive with Terrace isimli muazzam bir odaya giriş yapacağız. 2 yatak odalı, bir salonlu 177 metrekarelik bir oda olacak burası. Ama önce dışarıdan bir görüntü aktarmak istiyorum size. Doğal taşlarla dekore edilmiş. Odanın hem dışında hem içinde Bodrum ve Ege mimarisiyle özdeş, sade ama bir o kadar da modern bir yapıda odayı gezmeye başlıyoruz. Buyurun. Ve efendim Rixos Premium Bodrum'da ikinci oda örneğini bu defa çok daha üst kategori bir odayla size sunmak istiyorum. Burası Suite Grand Executive with Terrace isimli böyle çok müthiş ismi olan özellikleri itibariyle çok müthiş bir oda. Tam 177 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor size. Ve odanın bir salon kısmı var, 2 tane de yatak odası var. Şimdi odanın özelliklerinden adım adım bahsederek ilerlemeye çalışalım. Öncelikle ilk gezdiğimiz Executive odada olduğu gibi burası da yine günümüzün modern mimarisi. Aynı zamanda son derece sade ve çok büyük oranda doğal malzemeler kullanılarak dekore edilmiş.
Sizlere de içeriye girdiğiniz zaman çok rahat, çok keyifli bir konaklama deneyimi yaşayacağınızın mesajını veriyor. Buraya kadar tamam. İkinci olarak bu odada kalan misafirlerimiz odaya girdiklerinde çok güzel bir karşılama setup ile karşılaşıyorlar. Bu odaya özel olarak size taze meyveler, çerez, çikolata parçacıkları, kuru meyveler, çok güzel bir şampanya ikramı var. Ve aynı zamanda bir pakette Godiva çikolata ikram olarak bırakılıyor. Bu da çok güzel. Hazır buradayken bir de minibardan bahsedelim. Daha sonra diğer yatak odalarını göstereceğiz. Çok orijinal bir minibar sunumu var. Executive odada göstermiştim. Burada da göstermek istiyorum. Minibar dolabını açtığımızda öncelikle kuru meyveler, bisküviler, çerezler, cipsler, çikolatalar. Shadow marka çay var burada. Executive odada yoktu. Bu odaya özel olarak bunu gördük. Bunun dışında Nespresso ve şuradaki çekmeceyi açtığımızda fincanlar ve çatal, bıçak, yemek takımları, meyve için kullanabileceğiniz bardaklar var. Çok da güzel, şık fincanlar, tabaklar olduğunu söyleyebiliriz. Kahve keyfinizi yaparken. Minibarın içecek bölümünü açtığımızda, çekmeceyi açtığımızda burada da yine bira çeşitleri, hatta şöyle şarap çeşitleri birkaç tane alternatif olarak sunulmuş. Yine meşrubat çeşitleri, soft içecekler, soğuk kahve çeşitleri, soda, süt gibi. Tabii hepsini tek tek burada çıkarmıyorum isterseniz. Misafirlere sunulmuş. Bu tarafta da yine çeşit çeşit çaylar ve şeker kullanmak istemezseniz bal kullanabiliyorsunuz. Burada yine bardaklar var. Çok şık bir şekilde ve böyle orijinal bir minibar sunumu. Tabii ki bu minibarda kullandığınız ürünlerin yenisi ertesi gün tekrar yerine konuluyor. Bu odada 3 tane televizyon var. Oturma odasındaki televizyonun birincisi ve bütün televizyonlarda akıllı TV, ne diyorlardı ona? Smart TV özelliği var. Tamam. İbrahim biraz yardımcı oldu. Ben tekrar söylüyorum. Yerdeki seramikler son derece kaliteli ve büyük boyutlu olarak seçilmesi odanın ne diyelim derinliğini artırmış ve bu hasır kullanılarak, örgü hasır kullanılarak eklenen dekor malzemeleri de odanın doğallığına katkıda bulunmuş. Şimdi Suite Grand Executive with Terrace isimli odanın teras kısmını en son göstereceğiz. Finale en son çıkacağız. Ama yatak odalarından bir tanesi 2 ayrı yataklı. Burayı çocuklar için düşünebilirsiniz. Neden? 2 ayrı yatak olmasının dışında bir de böyle korunaklı balkonu var. Korunaklıdan kastım şu. Böyle küçük bir balkon teras burası. Çocuklar burada güvenli bir şekilde hani dışarıya kaçma göçme durumu olmayacak şekilde kalabilirler. Tabii ki bu odanın bir banyosu var. 2 banyosu var odanın. Burası birinci banyo. Ve bu banyoda da içeri girdiğinizde eşyalarınızı bırakabileceğiniz ve giyinme odası olarak kullanabileceğiniz çok geniş bir alan var. Valizinizi bıraktınız, eşyalarınızı bıraktınız. Saç kurutma makinesi, terlikler vesaire burada hazır. Tabii ki içeriye geldiğiniz zaman da bornoz, bir tarafınızda duşakabin bölümü, yine çok modern ve şık bir duş sistemi var. Bu tarafta klozet bölümü var ve banyonun son derece ne diyelim lüks bir banyo keyfi sunduğunu bir kez daha atlatalım. Şimdi tekrar buradan şöyle yavaş yavaş ilerliyorum. Bu odanın sürgülü bir kapısı olduğunu da ve bu kapıların hepsi Executive'de olduğu gibi böyle hasır kullanılarak hani o odanın doğallığı zaten hiçbir yerde bırakılmamış. Burada da onu tamamlıyor. Şimdi geldik ebeveyn odasına. Ebeveyn odasının da yine aynı şekilde sürgülü bir kapısı var. Ve bu kapıdan içeri girdiğinizde bir büyük yatak, French bed dediğimiz kocaman bir yatak misafirlerinizi bekliyor. Burada da dekor yine aynı. Yatak başuçlarındaki dekor aslında sürgülü kapılarla aynı. Hasır ve doğal mobilyalardan, doğal ağaçtan yapılmış. Sentetik boya hemen hemen hiçbir yerde kullanılmamış. Rengarenk bir içeride hani gereksiz renklerden kaçınılmış. Sade hani o Bodrum'un mimarisini içinde barındırdığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yine aynı giyinme bölümü burada da var. Yine kasa, valiz bölümü ve biraz daha geniş bir banyo. Az önceki banyodan farklı olarak yine burada Anjana marka şampuanlar, saç kremleri, duş alanı, tuvalet alanı. Yine Vita marka çok modern duş sistemleri. Bakın sürgülü kapılar var burada ve desen de kullanılmış bu sürgülü kapılarda. Çok da şık olmuş. Yine çocuklar için, bebişler için bebek şampuanları, bebek losyonları o kutuda bulunmakta. Bu odada turn down sistemi var. Yani ihtiyacın dışında bile olsa isteğinize bağlı olarak 2 defa temizlik yapılabiliyor, düzenleme yapılabiliyor. Bunun dışında bu odada kalan misafirler havalimanı eğer uçakla gidip geliyorlarsa 10 gün ve üzeri konaklamalarda oradaki lounge'u ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Ve şimdi terasa çıkıyoruz. Suite Grand Executive with Terrace demiştik ve odanın en güzel
özelliklerinden birisi böyle devasa bir terasının olması. Bir nefeslendim, bir soluklandım. Şurada oturup şu manzaraya karşı bir kahve içesim geldi. Artık siz geldiğinizde benim bu isteğimi yerine getirirsiniz diye umuyorum. Bu odada kaldığınız zaman gerçekten çok özel hizmetler alıyorsunuz. Kullanım alanı bunların başında geliyor. Çok lüks, rahat ve muhteşem manzaraya hakim bir oda. Sizin tatil keyfinize keyif katacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii otelde çok farklı oda kategorileri var. Superiorlar var, deluxe'lar var. Biz size 2 tane yeni odadan bahsettik. Bu odalar geçtiğimiz yıl yenilendi ve dekorasyonunda daha çok Ege mimarisi, modern mimari ve Bodrum mimarisi birleştirilerek böyle muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benim anlatımımı, sunumumu sizin tatil seçiminize katkı sağladığı yönünde karar vermişsinizdir. Öyle olduysa bizler tatil ekibi olarak rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyor olacağız. ETS Tur'un yetkili satış acentisi olarak bu rezervasyonun bizim için çok kıymetli olduğunu ve rezervasyonlarınızı memnuniyetle beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi efendim Rixos Premium Bodrum'da biz anlatımları yaparken, videomuzu hazırlarken sağ olsunlar sabah saatlerinde Peoples'a bir de çok güzel bir kahvaltı hazırlamışlardı. Şimdi öğle yemeği molası verdik, bir şey alıştıralım dedik ama yine çok güzel bir sunum yapmak istediler. Buradaki amaç tamamen sizi bilgilendirmek. Mustafa Şef'im tekrar zahmet veriyoruz sana. Hoş geldiniz. Yine tekrardan. muhteşem bir manzara eşliğinde. Nelerle başlıyoruz Mustafa Şef'im? Bu Milas yöresine ait zeytinli kahve salatası. Zeytinli kahve salatası. Yoğurt, balzamik, keten tohumu, karpuz ve semisotundan oluşuyor. Çok Tamam. lezzetli. Bu kızartma, Milas patlıcan. tatar. Karışık kızartmamız var. Süzme yoğurdumuz ve domates sosumuz var. Oldukça lezzetlidir. Üzerinde kibrit patatesimiz. Bu da bizim kendi spesiyelimiz olan bir tahıl salatası. İçinde 6 çeşit tahılımız mevcuttur. Üzerinde ince ıspanak ve karidesle 6 servis çeşit tahıl ediyoruz. dediğimiz bunlar şey mi? Yani hani haşlama Haşlama. haşlama usulü pişiyor değil mi? Yani bir çeşit böyle haşlamıyoruz. hani pilav gibi pişiriliyor. Tabii ki. Ama 6 çeşit tahıl var içinde. 6 çeşit tahıl var ve karidesli mango soslu. Mango soslu. Oldukça lezzetli. Evet. Burada şey mi var? Başrol oyuncusu mu var? Tandır dönerimiz var Tandır burada. döner. Bir dakika, tandır döner. Tandır döner. Geliyorum hemen. Şimdi İbrahim kardeşim YouTube için misafirlerimize, YouTube'da izleyen misafirlerimize bu sunumu yapıyor. Ben de hemen şuradan Instagram için görüntü alacağım müsaadenle. Tabii ki. Herhalde bir şey yapacağız. Kesim mi yapacağız? Kesim Değil mi? yapacağız. Evet, başlayalım o zaman. Milas usulü tandır döner. Mustafa Şef'in dışındaki hamur şey mi? Hani özelliği nedir? Pide hamuruna yakın bir Pide hamur. hamuru normal beyaz undan yapılan hamur tabii değil mi? ki. Tamam. Şöyle, bundaki amaç içerideki döneri sulu bırakmak. Şöyle görüldüğü gibi zaten. İçinde peynir, domates, Şef'im ne yaptın ya? taze soğan, kaşar. Of. Bu içindeki döner bizim bildiğimiz normal döner yani. döner. Et döner Yaprak kesimi olarak, yapılıyor. tabii Yaprak ki. dönerden kesiliyor. Daha sonra hamurun içerisinde, bu kap içerisinde, Evet, bakır kaplarda bakır yapıyoruz. kap içerisinde fırınlanıyor mu? Fırınlanıyor. Abi çok güzel. Yaklaşık bir 8 ile 10 dakika arası fırınlanıyor. Et 2. defa pişmiş oluyor ve artık kurabiye gibi oluyor ondan Biz sonra. eti yarı sulu bırakıyoruz. Hı hı. Tadını, aromasını kaybetmesin diye. Dönerden keserken yarı yarıya pişmiş olarak Tabii kesiyorsunuz. Sonra bunun içinde pişmesini tamamlıyor. Tabii ki. O sulu kalmasını yakalıyoruz böylelikle. Anladım. Çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Şimdi Bodrum Barlar Sokağı'nda yıllardır biz gruplarımızı götürdüğümüzde sebzeli döner derdik işte. Bodrum'un meşhur sebzeli döneri. Burada hem sebzeli hem de fırınlanmış bir sunum yapıldı. Sosumuz Cheddar sos, cheddar sos. eritilmiş cheddar sos. Peynirimizi eklemiş olduk. Oldukça lezzetli bir tat. Evet. Eline sağlık. Afiyet olsun. Herhalde yine bize kısmet olacak. Öyle görünüyor. olacak. Öyle görünüyor. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Rixos Premium Bodrum'dayız. Peoples'tayız. Ve sizler de geldiğiniz zaman böyle güzel bir sunum eşliğinde eşsiz lezzetleri tadabilirsiniz. Çok teşekkür. Efendim az önce Mustafa kardeşim tandır döner sunumu yaptı. Sonra da double cheeseburger getirdi. Şimdi double cheeseburger'in tabii sunumu nasıl olur? Biz daha önce çekme imkanımız olmamıştı. Sağ olsun Mustafa kardeşim bize onu da gösterecek. Bakalım.
Eline sağlık Mustafa'cığım. Afiyet olsun. Sağ olasın. Teşekkür. Efendim odalarla ilgili keşfimizi de tamamladıktan sonra şimdi sıra geldi spa merkeziyle ilgili videomuzun bölümüne. Tabii ki eğer bir Rixos tatilindeyseniz Anjana Spa yine Rixos'ların çok değerli, çok donanımlı, profesyonel bir ekibin hizmet verdiği spa markası. Tabii ki Rixos Premium Bodrum'da da Anjana Spa sizleri bekliyor. Özellikle tatile geldiğinizde birinci veya ikinci gün güzel bir kese köpük masajı aldığınızda tatildeki bronzluğunuzun çok daha uzun süreli kalıcı olacağını hatırlatarak Anjana Spa'yı bu anlamda kullanabileceğinizi hatırlatarak bir giriş yapalım ve şöyle kısa bir tur yaparak size görüntüleri aktaralım. Efendim şimdi Anjana Spa'ya giriş yaptık ama giriş yaparken daha detaylı bir şekilde ilerlere doğru gitmemize izin vermeyen çok hoş bir koku var burada. Tea Lounge'dayız. Tabii Rixos'ların Anjana Spa konseptinde sunduğu özel bir içerik burası ve Bugay Bey'le tanıştık. Merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Kolay gelsin. Sağ olun. İsterseniz önce içerinin ambiyansını bir gösterelim ve Tea Lounge'ın genel anlamda ne amaçla misafirleri beklediğini Bugay Bey bize kısaca bir özetlesin. Neler sunuyoruz burada Bugay Bey? Tabii ki de en büyük amacımız en doğru çay deneyimini yaşatmak misafirlerimize ve asla da yok dememek. O yüzden birçok ülkenin birçok çayı bizde mevcut. Yaklaşık olarak minimum düzeyde 160 adet çayımız var. 160 adet çay çeşidi var Tabii burada. birbirinden farklı 160 adet çayımız var. Bunların dışında kendi özel harmanlarımız var. Tamamen Rixos'a özel. Bir tane Rixos zeytin çayımız var. Bir tane Rixos mandalina çayımız var. Bu sene de yeni bir projemiz var. Rixos mandalinalı puer çayımız var. Bunların reçetesi size ait tabii. Tabii. Yani o aromayı sadece burada bulabilecekler Tabii misafirler Rixos değil mi? Premium Bodrum'a özel 3 tane çayımız var toplamda. Bunları da dahil ederse 160'ı geçiyor. Evet. Peki şimdi öncelikle spa merkezinde bakım paketi alan misafirlerimiz, işte kese köpük paketi alan, masaj paketi alan Tabii. misafirlerimiz öncelikli olarak burada özel bir alanda, isterseniz bu dinlenme alanını da Tabii, gösterelim. geçelim. Buyurun. Bu alanda çok hafif, hoş bir müzik. Tabii spa müziği sizi dinlendirecek. Tabii ki içerinin ışığı da bu doğrultuda. Şu anda biraz loş bir ışık. Belki bizi çok net göremiyorsunuz ama siz burada dinlenirken çayını ikram ediyorsunuz. Misafir burada, çok özür dilerim Bugay Bey. Şimdi 160 çeşit çay var. Hangisini seçeceği konusunda nasıl ona yönlendirme yapıyorsunuz? Tabii yani bizim uzman personelimiz tarafından yönlendirmede bulunuyoruz. İlk olarak tabii hani ne tarzda bir çay istiyor? Beyaz mı, yeşil mi, puer mi, oolong mu, siyah mı, bitki çayı mı, meyve çayı mı? Enerji çayı mı, tabii ilk başta uyandırma bunları bir çayı mı, soruyoruz. relax çayı mı ve böyle söyleyebilir değil mi? Tabii. Bunları soruyoruz. Sonra genelden özele doğru iniyoruz. O şekilde bir yönlendirmede bulunuyoruz. Zaten her deneyimde mesela bir hafta kalıyorsanız ben tavsiye ediyorum her gün mutlaka böyle bir kısa zaman ayırın müsaitliğe göre. Bir süre sonra size hitap eden çayı hem hissiyat olarak, aroma olarak, koku olarak, damak zevki olarak ve vücudunuza katkısı olarak bulabildiğinizi söyleyebilirim. Ben de yavaş yavaş buna yaklaştım ama ben genelde wake up çayını tercih ediyorum. Çünkü ya da enerji çayını tercih ediyorum. Hep böyle bir enerjik olmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ya da öyle hissediyorum. Yani bir de şöyle de durumlar oluyor. Hani misafirin özel durumlarına mutlaka dikkat ediyoruz. Hamile mi, çocuğu var mı, emziriyor mu, hasta mı? Çünkü çay çok komplike bir konu. Yani yıllarca alternatif tıp olarak hizmet vermiş. Özellikle uzak doğuda. insanlara tabii. Hala günümüzde de devam ediyor. Yani hasta olduğumuz zaman çayı mutlaka içiyoruz. Yani ne kadar ilaç kullansak da. O yüzden tabii çok dikkat edilmesi, üzerine düşünmesi gereken bir konu. Sizin de bahsettiğiniz gibi birçok çay çeşidimiz var. Hiçbir zaman hani hiçbir misafirimizi geri çevirmiyoruz. Çok güzel. Diledikleri zaman Gelebiliyorlar. gelip müsaitlik durumuna göre ücretsiz bir şekilde de faydalanabiliyorlar. Ben en çok merak edilen şeyi soracaktım. Siz söylediniz. Çok teşekkür ederim. Burası konsepte dahil efendim. Yani ekstra ücret ödemenize gerekmiyor, gerek kalmıyor. Ancak tabii ki bakım paketi alan, bakım paketi alan misafirlerimize biraz öncelik tanınıyor. Çünkü takdir edersiniz ki işte belli bir ücret karşılığı bakım paketi alan, kese, köpük, cilt bakımı ya da masaj paketi alan misafirlerimiz onlara bir öncelik tanınıyor. Ama diğer misafirlerimize geldiklerinde müsaitlik ölçüsünde ekstra ücret ödemeden buradan hizmet alabiliyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ben Ahmet teşekkür Bey, ederim. ayrıca memnun oldum. İyi günler, çok Görüşmek memnun üzere, oldum. sağ olun. Efendim Anjana Spa'nın bana göre en keyifli alanlarından bir tanesi sessiz havuz artı 16 yaş misafirin kullanabildiği, özellikle serin havalarda bahar aylarında 26-20 derece ısıtmalı ve yarısı kapalı yarısı açık alanda hizmet veren çok dekoratif, çok güzel bir havuz. Şimdi bu havuzu mutlaka video sırasında ben anlatıyorum ama sizler de hafızanıza alın. Çünkü
İnanılmaz güzel bir manzarası var. Çok da dekoratif, çok da güzel görünüyor. Aslında ana havuzun da aynı özellikle sizi cezbeden bir yapısı olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Ama güneşten korunmak isteyebilirsiniz. Güneşte olmak istemeyebilirsiniz. İşte o zaman burayı kullanabilirsiniz. Hem açık havadasınız, hem güneşten korunuyorsunuz. Biraz da hava serinse işte o zaman burayı kullanmak herhalde büyük keyif verecektir. Tekrar hatırlatıyorum, bu havuz artı 16 yaş misafirlerin kullanımına açık. Yani çocuklarla burayı kullanmanız kurallar gereği mümkün değil. Aklınızda bulunsun diyerek Anjana Spa'nın bu güzel alanını da videomuza eklemiş olduk. Birkaç bölüm daha göstermeye çalışacağım size içeride. Tabii misafirler olduğundan spa merkezinde her alanı görmek mümkün olmuyor. İmkan dahilinde görüntü ekleyerek buradan da yavaş yavaş ayrılacağız. Ve efendim Rixos Premium Bodrum'da Anjana Spa'da bir örnek masaj odası göstermek istedim size. Burası VIP bir oda. Genel olarak masaj konsepti, masaj masaları bu şekilde tekli odalarda var veya çiftli odalarda var. Ancak burası VIP bir oda. Özellikle balayı çiftlerimizin veya hani eşiyle keyif yapmak isteyen, kutlama yapmak isteyen, masaj yaparken sohbet etmek isteyen misafirimizin kullanabileceği odalardan bir tanesi. Anjana Spa'daki tüm masaj odalarının olacağı lüks konsepte planlandığını ve hazırlandığını örnek olarak burada göstermek istedim sadece. Turuma devam ediyorum. Efendim Rixos Premium Bodrum'da Anjana Spa'da dinlenme alanı, hamamın dinlenme alanı. İçeride misafir olmadığı için biraz rahat konuşuyorum. Çok hoş bir ortam, çok hoş bir müzik, su sesi, kahve kokusu geliyor. Burada dinlenirken hamam sonrasında bitki çayınızı veya kahvenizi sipariş verebilirsiniz. Bu alanı göstermek istedim. Gerçekten spa keyfini sonuna kadar hissettirecek bir ortam hazırlamışlar sizler için. Dinlenme odasını gösterdim. Hamamı göstermeden olmazdı. İçeride misafir olmayınca hemen girdik. Terlemeden çıkmamız lazım. Hamama giren terlermiş. Biz bu güzel ortamı size gösterelim. Rixos Premium Bodrum'a geldiğiniz zaman eğer kısa bir hamam keyfi yapmak isterseniz ne kadar güzel bir ortamın beklediğini burada size hatırlatalım. Ve biz terlemeyelim. Siz geldiğinizde hamamda terleyin. Bu şık ortamda güzel bir kese köpük paketi alın. Bu size tatiliniz sırasındaki bronzunuzun çok daha uzun bir süre kalmasını sağlayacaktır. Kese köpük paketini ihmal etmeyin. Gelir gelmez bence rezervasyonunuzu yaptırın. Ortam gerçekten çok hoş. Ve efendim Rixos Premium Bodrum'da akşam yemeği zamanı biz gün boyunca size anlatımlar yaptık, sunumlar yaptık. Siz de misafirimiz olarak tatil yaptığınızı varsayıyoruz ve akşam olduğunda açık büfe akşam yemeği sunumu için Turkuaz isimli ana restorana giriş yapacağız. Turkuaz ismini Rixos markasının müdavim misafirimiz hatırlayacaklardır. Diğer Rixos'larda da ana restoran, kahvaltı ve akşam yemeğinin sunulduğu restoran Turkuaz ismiyle misafirimizi bekliyor. Şimdi Turkuaz'a giriş yaptığımızda şöyle İbrahim kardeşim önden girsin. Ne kadar modern, ne kadar şık, ne kadar keyifli bir restorana girdiğimizi önce şöyle bir gösterelim. Hatta birazdan terasa çıktığımızda muazzam bir manzaranın bize eşlik edeceğini şuradaki görüntüyle ipucu olarak verelim. Daha sonrasında da büfeden görüntüler aktarmak üzere şöyle bir dönelim bu tarafa doğru. Tekrar ediyorum. Rixos Premium Bodrum'da Turkuaz isimli ana restorana girdiğinizde ilk gözleminiz otelin mimarisiyle bütünleşmiş bir dekorasyonu sizi beklediği. Bu anlamda büfeler de buna eşlik ediyor. Şimdi güzel bir peynir büfesiyle başlıyoruz. Restorana girdikten sonra sol tarafınızda özellikle akşamları şarap tabağı yapmak isteyen misafiriniz varsa bu peynir büfesine mutlaka uğramalılar. Kolay gelsin, merhaba. Bu konsepte dahil olan şarap değil mi? Evet. Süper. Çok güzel. Kilitbayır Sula şarabı. Çok başarılı. Hem beyaz hem kırmızı tercih edebilirsiniz. Harika. Roz da var. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. Şimdi buradan peynir çeşitlerimizi seçebiliyorsunuz. Arkadaşlarımız size servis yapıyor. Ha, mamalar da varmış. Bebişler için hip marka mamalar var. Organik domatesli, tavuklu patatesli, sebze karışımlı, Akdeniz sebzeleri, havuç püresi. Bayağı çeşit var. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Burada sadece bebekler için değil, çocuklar için de eğer onların özel istekleri varsa, özel menüler talep ediyorlarsa bunun için de otele giriş yaptığınızda hani bir asistan arkadaşımız sizinle ilgileniyor ve WhatsApp'tan bağlantı kuruyorsunuz ya onunla. Ona bilgi vermeniz halinde özel çocuk menülerinde onlara sunabiliyorlar. Daha da önemlisi özellikle glutensiz, vegan veya vejetaryen beslenen misafirimiz için bu tip menüleri tercih eden misafirimiz için mutlaka kişisel asistanınıza bilgi vermenizi ben tavsiye ediyorum.
Onlar mutfak ekibiyle irtibat halinde oluyorlar ve size buradaki açık büfenin dışında isteğinize göre menüler hazırlanmasını sağlıyorlar. Ama lütfen dikkat edin. Hani akşam gelip restoran direkt talep ederseniz o menüler her an hazır olmayabilir. Diyet menüler dışında. Şimdi salata büfesi çok şık bir sunumla. Tabii ki bu bölüm soğutmalı. Şöyle elimi koyunca fark ettim. Bu alanlar tamamen soğutmalı bir şekilde. Şu anda henüz misafirler gelmeye başlamadı. Şöyle bir şey var. Buradaki salata büfesinde anlık olarak kesim de yapılıyor. Yani misafir gelip ben salatalık, biber, domates karışımı bir salata istiyorum dediğinde hemen doğruyorlar ve sunuyorlar. Salata büfesinin karşısında soğuk mezeler var. Özellikle ilk girdiğimizde peynir büfesinden bahsetmiştim. Tabii ki şarap tabağı yapan misafirlerimiz diyecekler ki ya biz şarap içmiyoruz. Örnek veriyorum, rakı içiyoruz. Tabii rakının yanından olması lazım. Mezeler ve zeytinyağlar olması lazım. Ben bu bölümde ilk dikkatimi çeken, ilk defa gördüm. Mermer kaplarda, mermer tabak demeyelim, mermer kaplarda çok hoş bir sunum var. Çok daha sağlıklı ve çok daha görsel olarak da farklı, güzel bir sunum olmuş. Yine soğutmalı dolaplarda gayet başarılı bir sunum. Haydari, humus, acılı ezme, fesleğenli girit ezme, atom. Yani çok fazla çeşit var. Çerkez tavuğu var, tabule salatası var, girit kabak var. Yani burası şey gibi aynı. Böyle hani Ayvalık'ta bir balık restoranına falan gittiğinizde birçok mezeyi görebiliyorsunuz. Burası da aynı şekilde. Hatta buna zeytinyağlı sunumları da ekleyebilirsiniz. Emrah Şefim nasılsın? Hoş geldiniz. Ne var ne yok? Kolay gelsin. Şimdi burada da zeytinyağlılarımız var ve aynalık ürünler dediğimiz ürünler var. Yaprak sarma, soğan dolma, bu nedir? Pancar sarması. Pancar sarması, patlıcan dolması gibi. Tek tek saymayalım. Bugün çiğ köfte mi var? Bugün çiğ köfte var. Efendim? Evet, bugün çiğ köftemiz var. Süper. Bir şey soracağım. Bunu etli mi yapıyorsunuz? Sadece etsiz değil mi? Misafirler, turistler özellikle çok merak ediyorlar. Hani Türk damak zevkinden lezzetler tatmak istiyorlar. Bizim çiğ köftemiz de burada Emrah Şefim sağ olsunlar hazırlık yapmışlar. Yok birazdan. Şimdi onu yersem ben konuşamam. Türk mutfağından lezzetleri tatmanız için sizi muazzam bir köşeye götüreceğim birazdan. Finali sona saklıyorum. Önce yöresel lezzetlerden bahsedelim. Yavaş yavaş sıcaklara geçtik. Salata, soğuklar, mezeler ve sonrasında da yöresel yemeklere devam edelim. Ancak bir mola rica edeceğim. Buradaki diyet bölümü pas geçmeyelim. Hani az önce glutensiz, vegan, vejetaryen misafirlerimizin önceden haber vermesi lazım. Eğer öyle olursa özel menüler hazırlanın demiştim ya. Eğer diyet yapıyorsanız, sadece haşlama ürünler istiyorsanız o zaman da havuç, patates, karnabahar veya haşlanmış tavuk eti veya dana etini buradan alabilirsiniz. Şimdi geldik yöresel lezzetlere, tencere yemeklerine, anne yemeklerine diyelim. Burada barbekü soslu tavuk, kıymalı pazı sarma, kuzu güveç veya deniz mahsulleri enginar var. Bir de patlıcan yemeği var. Şimdi bunların hangisi anne yemeği yersin diye soran olabilir. Çünkü barbekü soslu tavuk annemiz yapar mıydı? Ben bilmiyorum ama özellikle sarma ve patlıcan yemekleri bizim vazgeçemediğimiz ev yemeklerindendi. Şimdi finali sona saklıyorum hala. Finale en son gideceğim. Finale gitmeden önce kolay gelsin. Oh. Şimdi et yemeklerine başlıyoruz. Eğer Rixos Premium Bodrum'daysanız akşam yemeğinde açık büfeye geldiğinizde et konusunda birçok farklı alternatif sunulacak. Kuzu tandırla başladık. Yakından gösterelim. Kolay gelsin. Merhabalar. Teşekkürler. Şimdi misafirleriniz gelmediği için kesim yapmaya başlamadık. Ama onlar gelmeye başladığında tepsiden sıcak sıcak kesim yapılacak. Yanında bulgur pilavıyla beraber sunuyorlar. Emirhan ne yapıyorsun ya? Alevler çıkarıyorsun. Sebze sote yapıyor Emirhan. Burada kalamar tava var. Böyle biraz hani ara sıcak gibi falan yapmak isterseniz burada hem sebze sote, kalamar tava alabilirsiniz. Patates kızartması alabilirsiniz. Fırında tavuk, beyaz etten vazgeçmeyenler için bir seçenek. Tabi aslında çipura ızgara da var. Ona henüz başlamamışlar. Birazdan başlayacaklar. Bunun dışında Rus mantısı veya brokoli tempura da yine ara sıcaklara eşlik edebilir. Burada Dedi var. Dedi noodle yapıyor. Dedi from Indonesia, from Bali, from Jakarta. Okey. Şimdi yavaş yavaş finale gidiyorum. Şefim nasılsın? Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol, Ne var ne yok? Sağ olun. Abi elinize sağlık. Yine Rixos Premium Bodrum'a yakışan bir
büfe olmuş. Ha, balık büfesini buraya aldınız. Tamam, ben yanlış hatırladım ya. Çipura veya levrek ızgara ya da somon ızgara sipariş verebilirsiniz. Burada arkadaşlarımız hemen servisinizi anlık olarak yapıyorlar. Rixos Premium modunda şöyle bir şey var. Siz ızgaranızı hani gelip genelde şey olur ya, böyle pişirilir bırakılır alırsınız. Onun yerine buradaki soğuk dolaplardan görerek sipariş verebilirsiniz. Anlık olarak da onlar sizin isteğinize göre pişirim yapabilirler. Hani az pişmiş, çok pişmiş ya da orta pişmiş diye sipariş verebilirsiniz. Halde kolay gelsin herkese, iyi akşamlar. Şimdi burada o kadar güzel bir kebap et dolabı var ki ben tibonları görünce, dallasları görünce burayı sanki böyle yabana atar gibi olmayalım. Muazzam bir kebap dolabı var. Adana kebapları ben hazırlanış ve görünüş açısından başarılı buldum bir Adanalı olarak. Tabii ki Adana kebabı alternatif olarak simit kebabı. Bu tarafa geçelim. Prenses kebabı var. Tavuk etiyle yapılıyor. Hani ben kebap seviyorum ama kırmızı et yiyemiyorum diyenlere tavuk etinden sunulabiliyor. Veya beyti alabilirsiniz. Kuzu şiş alabilirsiniz. Ciğer kebap alabilirsiniz. Köfte veya patlıcan kebap. Kim Antepli ya? Ya var ya. ya Antepli ya Adanalı birisi çıkacaktı. Evet. Buradan etlerinizi sipariş verebilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar. Bütün bu sunumların da çok güzel köz ateşinde. Bakın muazzam bir mangal var burada. Burada hazırlıklar yapılıyor. Tabii ki sunumlar ızgara sebzeler eşliğinde misafirlerimize sunuluyor. Bu bölümü biraz uzun anlattım. Çünkü Rixos Premium Bodrum'a geldiğiniz zaman açık büfe akşam yemeğinde tıpkı alakart beef restoranda hizmet alırcasına hizmet alacağınızı tam olarak ifade etmek istedim. Restoranın genel görüntüsünde bu şekilde bir kez daha aktarmış olduk. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi gelelim tatlılara ve meyvelere. Elbette sağ tarafında çok güzel bir tatlı büfesi var. Özellikle burada şöyle baktığımız zaman tiramisu, cheesecake, elmalı turta böyle gidiyor. Adet pastalar var. Çok güzel elma, limon, muslar var. Buna kim emek verdiyse çok güzel olmuş. Bu evet, Ali Şef'in eline sağlık. Çok orijinal görünüyor muslar. Ve günlük burada imal ediliyor hepsi. Yine dilim pastalar. Ya benim gözüm aslında şeyleri arıyor şefim. Hamur tatlılarını arıyor. Hamur tatlılarımız nerede? Heh, burada. Çok güzel. Çok güzel. İşte Türk mutfağının yemekten sonra vazgeçilmez baklavası, şöbiyeti, kuş gözü, çikolatalı baklava veya sütlü midye. Değil mi? Bunları da buradan alabilirsiniz. Yine kendi orijinal yöresel bakır kaplarında sunulmuş. Bir dakika ne var orada? Bir şefim bir şey gösteriyor. Ha bir dakika atlamayalım. Ümit şefim pardon abi, çok özür dilerim. Şimdi baklavayı gösterip de cevizli kabak tatlısını göstermesek olmaz. Tabii ki izleyen misafirimiz benden daha iyi biliyordur ama bunun üstüne biraz tahin bence çok da güzel bir tatlı tercihi olacaktır. Yine muslar burada, bu portakallar, çilekler çok orijinal görünüyor. Hem dekor olarak hem de lezzet olarak ben denemiştim, gayet başarılı. Yine ekmek kadayıfı da şekerparede sütlaçla bizim damak zevkimize yakın tatlılar olarak misafirlere sunuluyor. Ama diyorsanız ki ya biz şekerli tatlı yemek istemiyoruz, hamur tatlısı yemek istemiyoruz, biz meyveciyiz. O zaman da şefim burada ne yaptık? Burada karpuzları doğramışız. Taze meyve. Burada Evet. misafir istediğine göre her meyve soyulup Şu dekor çok hoşuma gitti. Şöyle 80 bin lira var. oh. Şefim diyor ki burayla çok uğraştık. Çok uğraştık ama bir şey söyleyeceğim. Çok samimiyetle söylüyorum. Şimdi yerden gelirken şu görüntü hem iştah açıcı hem şık bir görüntü olmuş. Özellikle Etkiliyor. evet. Özellikle karpuz yaz aylarının vazgeçilmezi. İşte karpuz, kavun, elma, çilek, mevsim meyveleri de Aynen. burada sunulmakta. İbrahim kardeşim buradan tekrar şöyle bir restoranı boydan bir gösterelim. Arkadaşlar rahat olun ya. Bizim misafirlerimiz de şey değil, öyle kameradan kaçmaya çalışıyorlar da. Evet. Şimdi tabağınızı yaptıktan sonra oturma alanlarıyla ilgili de size bilgi vereceğim. Ama burada bir şarap kavı var ve makarna büfesi var. Hemen oradan da görüntü ekleyelim. Bu arada makarna bölümünde Dilan Hanım misafirlerimizin siparişi üzerine makarnanı yapıyor. Ben önce burada spagetti, penne veya işte hani nasıl arzu ediyorsanız makarna seçebiliyorsunuz ama ben size el yapımı olan makarnayı tavsiye ediyorum. Lezzeti gerçekten çok başka. Tabii ki makarnanı seçtikten sonra Dilan Hanım, kolay gelsin Dilan Hanım. Dilan Hanım öyle bir motive olmuş ki şimdi bakmıyor vallahi. Dilan Hanım burada sizin istediğiniz soslarda ve miktarda
makarnayı hazırlıyor. Makarnayı sanat haline getirip size sunuyor. Bir sanatla size sunuyor. Cümleyi ters söylemeyelim. Evet. Oo, ellerinize sağlık. Süper. Süper. Harikasın. Ellerine sağlık. Evet, makarnamızı da gösterdik. Şimdi masa düzeninden bahsedelim isterseniz biraz. Efendim şimdi açık büfeden tabağınızı, yemeğinizi aldınız, makarnanızı, şarabınızı seçtiniz. Oturacaksınız. Yaz aylarında dilerseniz bu kapalı alanda, klimalı alanda isterseniz terasta oturabilirsiniz. Birazdan terasa çıkacağım ama terasa çıkmadan önce buradan biraz bilgi vermek istiyorum. Özellikle kapalı restoranın da genel dekorunun yine tesisin o butik 5 yıldızlı Bodrum atmosferini sunan dizayna sahip olduğunu buradan da görebiliyoruz. Doğal malzemeler, hasır ışıklandırmalar, taş duvar dekorları, doğal taş duvar dekorları gayet şık olmuş. Yine burada oturma alanları farklı farklı bölümlerle, paravanlarla ayrılmış. Yani birkaç bölümden oluşuyor. Ve genel olarak restoranda yer problemi olmuyor. Çünkü kapasite itibariyle müşteri, misafir sayısından daha fazla sayıda burada masa var. Rixos Premium Bodrum bu anlamda butik 5 yıldız özelliğini de gösteriyor. Arkadaşlar kolay gelsin. Merhabalar. Bir küçük ricam var. Misafirlerimize rakı çeşitleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Hangi marka rakılar var Okan? Beylerbeyi var, Efe Yaş Üzüm var. Beylerbeyi, Efe Yaş Üzüm. Gold serileri var, Ala var, ustaların karışımı. Ala, ustaların karışımı. Uzun demleme var. Uzun demleme var. Çok yani. Yok yani. Türkiye'deki bütün rakılar elimizde var. Şimdi Okan özetledi. Sonuçta Rixos Premium Bodrum'dasınız. Rakı ile ilgili tercihiniz ne olursa olsun burada arkadaşlarımız size yardımcı oluyorlar. Çok istisna bir şey olmadıktan sonra Türkiye'deki gündemdeki rakıların hepsi mevcut. Bunun dışında şişe bira ve şişe meşrubat restoran sunum yapılıyor. Birçok barda olduğu gibi veya kutu kola servisi yapılıyor. Yani içeceklerimiz olabilecek en üst kalitede restoranda misafirlerimiz sunuluyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kapalı alandan sonra isterseniz bir teras bölümüne göz atalım. Oradan sonra da İtalyan restorana gideceğiz. O zaman buyurun diyelim. Ve efendim işte burası da Rixos Premium Bodrum'da Turkuaz ana restoranın teras kısmı. Terasın tabii çok farklı özellikleri var. Öncelikle çok dekoratif, güzel masaların, sandalyelerin olması ve aslında genel dekorun da Rixos Premium Bodrum'la bütünleştiğini zaten siz görüyorsunuz ama ben daha önemli bir özelliğine dikkat çekeceğim. Manzarası. Şu anda hava biraz bulutlu, gün batımı tam gözlemlenmiyor ama yaz aylarında karşı tepelerin arkasından güneşi batırdığımızı ve kızıl bir görüntünün akşam yemeğinize eşlik edeceğini şimdiden söyleyebilirim. Elbette restoranla ilgili söylemem gereken çok önemli bir durum daha var. O da şu, toplamda 550 kişilik oturma kapasitesi var ana restoranda, içeride ve dışarıda toplam olarak. Ama otelin bütün kapasitesi 185 oda. Yani ortalama 2'şer kişi kaldığında 400 kişiyi bulmuyor. Çocuklarla veya bazı odalarda 3'erli kaldığınızı düşünürseniz veya bazı odalar hadi aile olarak 4'erli diyelim. Öyle bile olsa 500 kişiyi geçmeyen bir kapasitesi var. Dolayısıyla restoran hiçbir zaman yer bulamadım, masa bulamadım gibi derdimiz olmuyor. Aynen havuz alanlarında ve sahil alanında olduğu gibi Rixos Premium Bodrum butik 5 yıldız özelliğini tam olarak yansıtıyor restoranda da. Evet, şimdi buradaki sunumu aktardıktan sonra bir de alakart sunumu ile ilgili örnek vermek isteyeceğim size ve İtalyan alakarta gideceğim. Orada da hem bir yemek deneyimi yaşayacağız, sizlerle paylaşacağız. Hem de ortamı size göstermiş olacağım. Bu şekilde bugün akşamı sonlandırmış olacağız. Yemeklerle ilgili tabii ki İtalyan alakartındaki yemek sunumundan sonra da aşağıda iskelede bir canlı müzik programı olacak. Oradan da görüntülerle bugünü sonlandırmış olacağız. Şimdi yavaş yavaş İtalyan alakarta doğru ilerliyorum. Efendim Rixos Premium Bodrum'dayız. Muazzam bir manzaraya bakıyorum. Çok güzel bir Bodrum atmosferinde Turkuaz isimli ana restoranda size fikir verecek görüntüler sundum. Ama tabii ki ana restorana alternatif olarak da alakart restoranlardan faydalanabilirsiniz ve özellikle 4 gece ve üzere kalan misafirlerimize alakart sunumlarından ücretsiz faydalanma imkanı var. Lolivo bunlardan bir tanesi. Zeytin ağacı anlamına geliyor ve ben Lolivo'ya rezervasyonlu bir şekilde geldiğinizde sizleri bekleyen ortamı kısaca göstermek istiyorum. Çok şık, çok güzel bir ortam. Manzaradan bahsetmiştim. Manzarayla başlayalım. Güzel begonvillerle süslenmiş bir dekorla, çok hoş. Yine böyle zeytini andıran, yeşili andıran dekorlarla. Sezin Hanım merhaba. Merhabalar. Good evening. Good evening. Sorry. Sezin. Peki. We have reservation for 2 people. For 2 people, yes, Yeah. of course. Okay, thank you. I will show you a table. Thank you. Evet, girişimizi yapıyoruz.
Efendim Lolivo İtalyan menüleri alakartındayız. Burada kişi sayınıza göre, rezervasyonunuza göre farklı büyüklükte masalarda arkadaşlarımız sizin için masanızı ayırıyorlar ve sizler geldiğinizde ister böyle büyük aile masalarında, isterseniz burada gördüğünüz gibi 4 kişilik masalarda ya da olur ya balayı çifti olarak gelmişsinizdir, eşinizle gelmişsinizdir. O zaman da 2 kişilik masalar var. Onlardan da bir tane göstereyim size. Burası şu anda videoyu çeken İbrahim kardeşimle benim masam. Bizim balayı biraz dağınık bir masa ama farklı büyüklerde masalar olduğunu göstermek istedim. Yine muazzam bir manzara. Çam ağaçlarının altında İtalyan alakartının sunumundan size görüntüler sunacağız. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Ben restoran sommelieri Yunus. Şarap veya şampanya konusunda nasıl yardımcı olabilirim acaba? Yunus, misafirlerimizin senin tavsiyelerine ihtiyacı var. Evet. Senin tavsiyelerini dinleyelim biz abi. Tamamdır. Şöyle, dilerseniz otel konseptimizde bulunan şarapları tanıtmak isterim size. Bir İtalyan restoranındayız. Bir İtalyan şarabı da tüketebiliriz. Bir de Türk seleksiyonumuzda bulunan Kilitbayır serisi var. Merlot, Sirah ve Öküz Gözü'nden oluşan 2019 rekolte bir şarabımız. Bir de özel servis yöntemimiz var. Portong dediğimiz. Eski rekolte şaraplar için aslında kullandığımız bir servis yöntemi ama bunu da size dilerseniz göstermek isterim. Memnun oluruz. Pekala, hemen geliyorum. Teşekkür. Efendim merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Portong servisi yapacağım. Portong servisi, hot cut servisi dediğimiz servis nedir? Eski rekolteli şaraplara uyguladığımız mantarın kırılmamasını önlemek amacıyla camın kesilmesi işlemi. Bu Portekiz'den gelmiştir. Portekiz'de daha çok port wine dediğimiz tatlı şaraplar için uygulanan bir servis yöntemi. Dilerseniz servis yöntemimize geçelim. Öncelikle bu şekilde şeyimizi çıkartıyoruz. Maşanın yaklaşık 3-4 dakika veya 5 dakika rüzgarı da hesaplarsak ısınmasını bekleyeceğiz. Isındıktan sonra camın boğaz kısmına, şişenin boğaz kısmına bir müddet uyguladıktan sonra soğuk suyla tepkimeye sokacağız ve kırılmasını sağlayacağız. Bravo. Teşekkürler. Elle sağlık. Teşekkür ederim. Hemen kadehlerinizi getirip de servisinizi. Ve bu şekilde servis tamamlanmış oluyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Afiyetler ederiz. olsun. Elinize sağlık. Sağ olun. Başlangıcımız tonnato. Altında ton balığı kreması, üstünde bonfile dilimleri bulunuyor. Afiyet olsun. Mozaika di pesce. Asitte pişirilmiş somon. Kuşkonmaz ve aioli sosumuzla birlikte. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Deniz mahsullü arancini, wakame salatası, üstünde parmesan kreması ve siyah havyar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gorgonzola soslu patates püremiz, danayarak. Afiyet olsun. Bir tabağımız daha var galiba. Evet. Taleggio kreması, acı sucuklu patates kroket, dana bonfile ve beluga mercimek. Ana yemek olarak. Evet. Çok afiyet teşekkür olsun. ederiz. Elinize Rica sağlık. ederiz, sağ olun. Altında beyaz çikolatalı bir sosumuz var. Böyle döküyoruz. Fıstıklı hamur, içinde fındık, bal ve kaymak var.
Hamurun kendisi mi fıstıklı? Fıstıklı. Yeşil ya. Fıstıklı. Burada fıstık toprak ve portakal toprağımız var. Adı neydi bunun? Bu fıstıklı toprak. Fıstıklı toprak. Evet. Eyvallah kardeşim, sağ olun. Rica ederim. Eline sağlık. Ve efendim Rixos Premium Bodrum'da ayrıcalıklı oteller listemizde bulunan bu özel tesisteki videomuzun sonuna gelmiş olduk. Kapanışı yaparken bir kez daha atlatıyorum. Rixos Premium Bodrum'a bu yıl gelecek misafirimiz yepyeni bir Rixos Premium Bodrum görecekler. Oda sayısı yarı yarıya azaltılmış bir Rixos Premium Bodrum görecekler. Ve kişiye özel tatili, butik 5 yıldız konseptinde tatili ayrıcalıklı bir şekilde yaşayabileceklerini bir kez daha hatırlatıyorum. Ve rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz diyerek burada vedalaşıyoruz ama Gülden Hanım'a ben hemen hem sizi tanıştırmak istiyorum hem de çok teşekkür etmek istiyorum desteğiniz için. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Gülden Hanım otelin satış müdürü. Sağ olsun bize destek verdi ve yaptığımız çalışmayla ilgili ortam sağladı. Bize ve yaptığımız çalışmaya katkı sağladığı için de ona tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Umarım Her bizim zaman de bekleriz. çok sağ olun. Umarım bizim de faydamız olacaktır. İnşallah. Misafirlerimiz Rixos Premium Bodrum'un ne kadar ayrıcalıklı bir tesis haline geldiğini, son dönemde yeni yüzüyle onları beklediğini görmüş olacaklar. Yine bekleriz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Görüşmek üzere. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.